Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu gördüğünüz güzel yandan cepli çocuk yeleğini anlatmak istiyorum size. 3 yaşın rahatlıkla giyebileceği büyüklükte bir yelek bu. Bakın V yaka. Gayet güzel. Patları yani kol ve ilik kenarları, yaka kenarları pirinç detaylı. Etek ucu yine pirinç. İkili pirinç bu. Gidiş dönüşte değiştiriliyor. Kol uçları da pirinç ve kendisi düz örgü. Bakın şöyle arkasını da çevireyim. Bakın yakası gayet hoş. Omuzlar. Çok basit, pratik. Kesimi özellikle çok basit bir kesim bu yaptım ben kolda da. Kolaycacık yapabileceğiniz, hiç zorlanmadan zevkle öreceğiniz bir model. Biliyorsunuz ben zaten hep kolay ve pratik modelleri tercih ediyorum. Özellikle bu yan ceplerimiz çok hoş duruyor. Bu yan ceplerimin ayrıca videosunda sağ ve sol olarak ayrıca da onu sizlere yükledim arkadaşlar. Sadece cebi yapmak isterseniz oradan da onu takip edebilirsiniz. Yeleğin tamamını yapmak isterseniz buradan da yeleğimizi takip edebilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip bu. Benim elimde şöyle bir yan stil diye bir ip vardı. Şeyi de koptu. Şöyle göstereyim. %10'u bambu bir ip. Çok güzel bir ip. Biraz orta kalınlıkta bir ip. Bunu 4 numarayla şişlerimizde 4 numara 4 numarayla öreceğiz. Ve bitirene kadar da birlikteyiz arkadaşlar. Düğmelerini özellikle şöyle güzel nazar boncuklu bir düğme kullandım. Hem biraz renk versin istedim, yeleğimiz krem rengi olduğu için bej bir renk. Hem de çocuğumuza nazar değmesin inşallah, çocuklarımıza. Böyle güzel bir yelek. 3 yaşın çok rahat kullanabileceği büyüklükte bir yelek oldu bu. Şimdi artık videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar anlatıma geçmeden evvel hemen kaç yumak ip gittiğini de söyleyeyim size. Biraz evvelki gösterdiğim yumaktan 1,5 yumak gitti. Yani orta kalınlıktaki bir yumaktı o. Şöyle tekrar göstereyim size. Şöyle. Bundan 1,5, bakın bu kaldı elimde. Sizin de 2 yumak alırsanız gayet rahat yeleğinizi tamamlayacağınıza inanıyorum. Hangi ipten olursa olsun en fazla 2 yumak gider yani. Arkadaşlar şimdi ilk önce bu yan cebimizin yapımını anlatacağım size. Bunu anlatacağım ki yeleğimiz bitmeden evvel önce bu yan cebin yapımı nasıl oluyor bunu videosunu çekip yüklemek istiyorum. Hem oradan daha iyi anlarsınız. Hem de yeleğimizin sayılarını da vermiş olacağım bu arada buradan başlarken. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel bu yan cep. Şöyle. Bakın arkasında hiçbir şey belli değil. Tümden çünkü yaptım arka tarafını da. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim. Çok şeker, çok güzel oluyor. Bebek yeleklerinde, ceketlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yan cep. Önce bunun yapımından başlayalım. Hem de yeleğimizin önünü de başlamış olacağız. Hem de bu yan cebin yapımını size anlatacağım. Önce bunu görürsünüz, öğrenirsiniz. Ondan sonra da yaptığım yeleği takip ederek siz de yaparsınız. Şimdi hemen ilk önce ipimizi aldım elime. 4 numara şişim. İpim yan stilin Baby Love'ı. Orta kalınlıkta bir ip. Şöyle. Güzel bir ip. Hemen buradan 43 ilmek atarak başlıyorum. Önce dediğim gibi ön parçanın birinden ve yan cebi anlatacağız. Ondan sonra da yeleğimizin tamamının yapımına geçeceğiz. Şöyle ilmeklerimizi atalım. 43 ilmek. Şimdi arkadaşlar buraya hemen bir 43 ilmek attım. Bakın birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 43. Şimdi ben bunu lastik yapmayacağım. Lastik yerine pirinç uygulayacağım. Hemen başlayalım pirincimizi yapmaya.
Hemen şu ilk ilmeğimi her zamanki gibi arkadan ve üstten alıyorum. Ben her zaman böyle yapıyorum, biliyorsunuz, eğer beni devamlı takip ediyorsanız. Ondan sonra hemen ters düz devam edelim. Bu sıramız böyle. Bir ters, bir düz. Bu şekilde gidelim gelelim. 2 sırada bir değişeceğiz pirincimizi. Şimdi şu sona geldim. Bu sondaki ilmeğimi de yine arkadan ve üstten aldım. Baştakini ve sondakini her zaman ben haroşa götürüyorum ki dikişlerime haroşa dikişi yapabilmek için. Benim videolarımı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bütün örgülerimde bu şekildedir. Evet, döndüm. Yine ilkini arkadan ve üstten aldım. Bu sırayı da yine normal bir şekilde tersi ters, düzü düz olarak başa kadar gelelim. Evet, yine başa geldim. Bunu da yine arkadan ve üstten aldım. Bir gidiş geliş yaptık. Bir ters bir düz olarak. Şimdi örgünün doğru yüzündeyiz. Dediğim gibi pirinç yapacağız ya. Bu yüzde artık değiştireceğiz. Arkadaşlar, ipim biraz benim kalın. Şöyle onun için esnetiyorum ipimi. Şöyle hemen ilkini yine üstten aldım. Arkadan ve üstten. Şimdi bakın, buradaki ters olan ilmeğimi düz öreceğim. Düz olan ilmeği ters öreceğim. Tersi düz olarak örüyorum. Düz olan ilmeği de ters olarak örüyorum. Böylece pirinç olmuş oluyor. Eğer daha evvelden pirinç örgü yapmadıysanız, pirinç örgü budur. Bir ters bir düz işlenir. Öbür sırada ters olanı düz işleriz. Düz olan örgüyü ters işleriz. Bakın, ters olanı düz işliyorum. Düz olan örgüyü de ters işliyorum. Bu şekilde. Tersi düz, düz olanı ters. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi yerini değiştiriyoruz. Ters örgüyü düz örgüye getiriyorum. Düz örgüyü de ters örgüye getiriyorum. Bunu da 2 sırada bir yapıyoruz. Her sırada yapılan pirinç de var. Ben 2 sırada bir yapacağım. Bakın, tersi düz, düzü ters. Bu şekilde. Bakın şurada ters mesela. Bunu düz olarak öreceğim. Düz olan ilmeğimi de ters olarak öreceğim. Şunu şuradan kaldırayım arkadaşlar. Şöyle. Düzü ters, tersi düz. Bütün yaptığımız işlem bu. Bakın, düzü ters, tersi düz. Bu şekilde başa kadar geldim. Yani ilmeklerin yönünü değiştirdik ve en sondakini yine üstten ve arkadan haroşa şeklinde aldım. Şimdi dönüyorum. Bu sırada bir değişiklik yok. Yani tersten giderken bir değişiklik yok. Sadece bunu yine haroşa aldım. Tersi ters, düzü düz, ters, düz olarak hiçbir değişiklik yapmadan başa kadar gelelim. Evet, başa geldim. Yine en baştakini arkadan ve üstten aldım. Şimdi döndüm doğru yüze. Bakın, bir gidiş geliş sırası yaptıktan sonra yine bu yönde ipimizi diyorum, ilmeklerimizin yönünü değiştireceğiz. İlk baştakini yine arkadan ve üstten aldım. Bakın, bu düz. Düzü ters yapıyorum şimdi. Ters olan örgüyü de düz yapıyorum. Düzü ters, ters olan örgüyü düz yapıyorum. Her ilmekte değişiklik yapıyoruz. Düz olan ilmeklerimizi ters olarak alıyorum. Ters olan ilmeğimi de bakın düz olarak alıyorum.
Bakın şimdi düzde sıra. Ben bunu ters yapacağım. Terse gelince de düz yapacağım. Bu şekilde. Ön sırada değiştiriyoruz. Arka sırada hiçbir değişiklik yapmadan tersi ters, düzü düz olarak başa kadar geliyoruz. Böylece lastiğimizi biraz ilerletelim. Evet, en sona geldim. Yine onu arkadan ve üstten aldım. Ön sırada değişikliğimizi yaptık. Şimdi çeviriyorum. Arka sırada dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. İlkini yine haroşa olarak ördüm. Arkadan ve üstten. Burada düzü düz, tersi ters olarak götürüyorum. Ön sıralarda değişiklikleri yapıyoruz. Arka sırada bir değişiklik yok. Ters olanı ters, düz olanı düz olarak örüyoruz. Bu şekilde lastiğimizi tamamlayalım. Arkadaşlar şimdi lastik kısmını tamamladık. Bakın birlikte sayalım. Kaç pirinç dönüşü yapmışız? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pirinç dönüşü yapmışız. Yani 12 sıra. Çünkü bir gittik bir geldik. Ondan sonra döndük ya gidiş geliş sırasından sonra. Onları 2, 4, 6, 8, 10, 12 olarak sayabiliriz. Dönüş olarak sayarsak 6 dönüş. Sıra olarak sayarsak 12 sıra. Şimdi örgümüzün, yeleğimizin sağ tarafını yapıyoruz. Onun için önce lastikten başlıyorum arkadaşlar. Yine burada pirincimize devam ediyoruz. İlkini yine üstten ve arkadan aldım. Şimdi düzü ters, tersi düz. Düzü ters, tersi düz. Yani pirincimizde bir değişiklik yok. 2 sıraya bir. Bunu değiştire değiştire kullanacağız. 2, 4, 6, 7 tane ilmeği ilik yeri olarak ayırıyorum arkadaşlar. Yani 7 ilik, 7 ilmek ilik yerimiz. Ön lastik diyelim. Bundan sonrasını artık düz örgüye geçiyoruz. Özellikle düz örgü olarak yapıyorum ki pirinç detayımız lastiklerde kalsın, kendini göstersin. Hem de yan cebimiz daha çok kendini göstersin diye. Çünkü bu pirinç detayından sonra bir model koysaydık pirinç detayımız kendini o kadar gösteremezdi. Ama böyle daha şık, daha güzel oluyor. Hem de daha spor bir görünüm oluyor. Şimdi dediğim gibi burada düz sıraya geçtim. Örgünün ön yüzündeyiz gördüğünüz gibi. İlk yerine koydum 7 ilmek olarak ve düz örgüye geçtim. Bu sıra düz. Evet, arkadan alıyorum ve sondaki ilmeğimi yine arkadan ve üstten, her zaman başı ve sonu. Bakın onun için buralar hep diş diş çıkar. Bu dişlerden de birbirine tutturup dikersiniz. Çok rahat olur. Döndüm şimdi arkadaşlar. Örgümün ters tarafındayım. Burayı yine arkadan ve üstten aldım ve hiçbir işlem yok. Ters olarak ön lastiğe kadar geliyorum. Şimdi ters olarak geldim şöyle. Yine öndeki lastik yerindeyim. İlik yeri yani diyelim. Şimdi burada da yine tersi ters, düzü düz olarak geçiyorum. Biliyorsunuz arka sırada bir işlem yoktu. Ters olanı ters, düz olanı düz ve baştaki ilmeğimizi yine haroşa olarak aldım arkadan ve üstten. Döndüm şimdi. Ön yüzde her zamanki gibi pirincimizin yönünü değiştireceğiz. İlk ilmeğimi arkadan üstten aldım haroşa olarak ve bakın hemen yanında bir ters ilmeğim var. Onu düz olarak alıyorum. Yanındaki düz ilmeğimi ters olarak alıyorum. Ön yüzde değiştirmeler. Tersi düz, düzü de ters olarak alıyorum. Bu şekilde pirincimizin yönünü değiştirmiş olduk. 2, 4, 6, 7 tane. Ondan sonrası düz olarak devam ediyor.
Arkadaşlar şimdi yan cebimizin anlatımına geçebiliriz. Lastiğimizi yaptık. Şuradan 8 sıra düz örgümü de ördüm. Şimdi artık yan cebimizin ayırmalarını ve örümünü anlatmaya başlayabilirim. Birlikte burayı tamamlayana kadar ilerleyeceğiz. Bakın çok güzel bir yan cep. Arkası da tümden çıkıyor. Ve çok hoş duruyor. Çok da şık bir şey. Önce zaten bu yan cebimin videosunu yükleyeceğim. Bu arada bu yeleğimizin de önünü devam ettirmiş olacağım. Hemen arkasından da yeleğimizin tamamının örümünün videosunu yükleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hemen şimdi yan cebimizin yapımına geçebiliriz. Burada 43 ilmeğim var. 7 ilmek ilik yeri. Geriye kalıyor burada bakın 36 ilmeğim. Birlikte sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 7. 7'den sonrasını sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ilmek. Şimdi bu 36 ilmeğin tam şöyle çaprazlama ayrım yerlerini birlikte gidelim. Şurada 10 ilmek, burada 10 ilmek bırakıp arayı da bu şekilde güzel bir verev bakın yaptım. Şöyle. Şimdi geçelim yapıma. Pirincimizi koyuyoruz. Zaten değişim yerindeyim pirincin. 3, 4, 5, 6, 7 tane 2, 4, 6, 7 ilmek ilik yerimiz. Şurası 8 sıra demiştim. 8 sıra düz gittim. Şimdi 9. sırada artık cebimizin ayrımlarına başlayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 düz olarak düz ilmeklerden 26 ilmek işledim. Bu 7 tane ilik yeri hariç. Burada bakın 10 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10. Bu 10 ilmekle şimdilik işim bitti. Onun için hemen şöyle ayracımı bu ilmekleri alıyorum ve onu bir süre burada bekleteceğiz. Daha sonra onu tekrardan örmeye başlayacağız. Önce cebimizi ilerleteceğiz. Evet, şöyle 10 ilmeğimi buradan taktım. Dediğim gibi 10 ilmek burada bekleyecek. Biz buradaki 26 artı 7 ilmekte iliğimiz var. Orada işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi ben buradan döndüm geri. Arkadaşlar bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım buraya. Çektim. Ve başa kadar düz olarak örmeye devam ediyorum. Gideceğim ve geri döneceğim. Şöyle. Hemen geldim. Zaten ters yerde olduğum için ters örgüdeyim. Tersi ördüm. Burada pirincimi yapıyorum. Pirinçte de yine tersi ters düzü düz olarak çünkü arkadayız ya yaptım ve döndüm. Şimdi pirincimizin değişim yerindeyiz. Şöyle birinciyi haroşa olarak aldım arkadan ve üstten. Burada tersi düz, düzü ters olarak çevirerek yapıyorum. Arkadaşlar bu aynı zamanda yeleğimin model aşaması anlatımındayım. Onun için tam olarak anlatıyorum ama size kısaca hemen cep yerini de koyacağım. 2, 4, 6, 7 tane buradaki pirinç yerini yaptık, ilik yerini. Şimdi
düz örgümün ilmeklerine geçtim. Yine düz olarak örüyorum. 26 ilmeğim vardı biliyorsunuz. 26 ilmekten eksilte eksilte şu verevi çıkaracağız arkadaşlar. Gelelim başa kadar. Şimdi ilk baştaki ilmeğimi örmeden almıştım ya, onu ellemiyorum. O burada bekliyor. Buradan dönüyorum artık. Burada bir ilmek bıraktık. Burada da 25 ilmek kalmış oldu. Döndüm. Bu burada. Bunu örmedik. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu aldım ve devamını, zaten örgümün tersindeyim. Ters örgü olarak gidip geleceğim. Şimdi başa geldim arkadaşlar. Yine burada pirincimizi yönünü değiştiriyorum. Tersi düz, düzü ters yapıyorum. 7 ilmek. İlik yerimiz pirinç olarak devam ediyor. 2, 4, 6, 7. Ve şimdi buradaki düzlerimi yapıyorum. Düz örgümüze devam. Hemen başa kadar gelelim. Evet, geldik sayılır. Şimdi en sondakini, hani örmeden aldığım ilmek var diye, onu yine bıraktım burada. Zaten bu burada belli. Bunu da geldik, örmeden aldığım ilmeği bıraktım. Şimdi buradan dönüyorum. Şimdi burası toplamda 26 ilmekti. Şu an 24 ilmek kalmış oldu. Şimdi yine bunu ilk baştakini örmeden aldım arkadaşlar. Diğerini zaten örgümün ters yönündeyim. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Ters taraftayız. Bu yeleğimizin sağ tarafı, sağ ön. Bu da sağ cep oluyor. Zaten sol cepte bunun tam karşı tarafı, yine aynı işlemler devam ediyor. Pirincimizin tersinde bir değişiklik yok. Tersi ters, düzü düz olarak aldık ve döndüm. İpim biraz kalın geldi, onun için esnetiyorum arkadaşlar. Şimdi yine ilk yerindeyim. Pirincimizin yönünü değiştiriyoruz. Düz taraftayım çünkü. Tersi düz yapıyorum. Düzü de ters yapıyorum. Bu şekilde pirincimizin de yönünü değiştirmiş olduk. Şöyle 2, 4, 6, 7. Yine düz taraftayım. Geliyorum başa kadar. Hemen hızlı anlatıyorum ve hızlı ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar, sıkmamak adına. Ama iyice de anlamanızı istiyorum bu arada. Evet, şöyle başa geldim. Bakın, bu ilk baştaki örmeden aldığım ilmek burada kaldı yine. Bak, 1, 2, 3 tane olmuş oldu. Buradan geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım ve devam ediyorum. Zaten örgümün ters tarafındayım yine. Burayı gidelim, tekrar dönelim. Arkadaşlar, şu an örgümün ön yüzündeyim ve sona gelmek üzereyim. Yine en sona geldim. Bakın, burada 1, 2, 3 tane vardı. Dördüncüyü de yine en sondaki örmeden aldığım ilmeği burada bıraktım. Ve burası toplamda 4 tane olmuş oldu. Bakın, şöyle göstereyim. Şöyle. Cebimiz de burada, bakın. Şöyle yaparsak, bakın böyle. Bu şekilde bir verev oluşturmaya başladık bile. Ve döndüm yine. Ters olarak gideceğiz. Ama şu ilk ilmeğimi bakın örmeden aldım, buraya geçirdim. Şimdi örerek gidip dönelim.
Arkadaşlar gittim geldim. Örgümün yine ön yüzündeyim. Ve başa kadar geldim. Bakın burada ilk önce örmeden aldığım ilmeği yine burada bıraktım. Yani toplamda burası 2, 4, 5 tane kalmış oldu. Şimdi buradan geri dönüyorum. Ve ilk baştaki ilmeği örmeden aldım buraya. Yanındakini örerek devam ediyorum. Bu şekilde yine gidiş gelişimizi yapalım. Evet, yine örgümüzün ön yüzünde ilerliyorum ve sona geldim. Bakın şu ilk başta yine örmeden aldığım ilmeği burada bıraktım. Toplamda 2, 4, 6 tane burada ilmek birikti. Ve ilmekler böyle verev gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Döndük tekrar. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve diğerlerini örerek alıyorum. Bu şekilde ilmekleri tek tek bıraka üste kadar ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyim ve sona doğru geliyorum. Bakın şu en sonkini almıyorum yine. Ben biraz ilerlettim arkadaşlar. Burada 2, 4, 6, 8, 10 tane bırakmış olduk. Devam ediyorum. Döndüm. Yine ilkini örmeden aldım. Ve yine ilerleyelim. Biraz daha bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar yine ön yüzdeyiz. 7 tane ilik yerimi koydum pirincimi. Şimdi bakın düzdeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve sonuncuyu da burada bırakmış olduk. Ben şöyle biraz ilerlettim gördüğünüz gibi. Yani şimdi şunu şöyle açayım arkadaşlar. 10 ilmek burada bırakmıştım. Şu ayracımıza koydum. 10 ilmek de burada kaldı. Şurasını gördüğünüz gibi güzel bir çizgi oluşturduk. Şuradan da göstereyim. Şöyle elimi sokayım. 10 ilmek burada, 10 ilmek burada. İlmek yerlerimiz ayrı. Ön lastik yani. Şimdi artık şu lastiği koyacağız. Bunu böyle aldım. Ha, siz burayı lastik de yapabilirsiniz. 2 ters 2 düz lastik, 1 ters 1 düz lastik veya haroşa. O size kalmış. Ben pirinç yaptım. Şimdi bakın şurayı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmek bırakmış olduk. Zaten 36 ilmekti. Burası 16 ilmek. Şöyle 10 burada var. 10 da burada var. 36 ilmek yapıyor hepsi. Şimdi bu ilmeklerimizi cebin lastiğini koyacağız. Ama gördüğünüz gibi bayağı bir ayrık burası. Onun için şu aralardan da ilmek çıkartacağız. Yalnız bu ilmekleri çıkartırken delik olmamasına dikkat edelim. Bakın şurada hiç deliğimiz yok. Bu şekilde sıkı bir şekilde lastik yapacağız. Şöyle aldım. Hemen şu birinciyi şöyle ördüm. Bakın bir tane ördüm arkadan. Bakın hemen şuradan şöyle biri ördüm. Şunu şuradan aldım. Buraya taktım. Ama böyle alırsam delik oluşturur. Onun için bunu ters öreceğim. Birini düz ördüm. Birini ters. Yani burayı kapatmak için. Hemen ters örgü yaptım. Şimdi buradakini düz örgü ördüm. Yine şuradan çıkarttığımı hemen şuradan bakın. Şöyle çıkarttım. Buraya taktım. Bunu yine ters örüyorum. Ters örüyorum ki burası iyice sıkılaşsın. Şöyle. Yanındakine yine düz ördüm. Şunu bakın şuradan hemen çıkarttım. Buraya koydum. Taktım. Ve ters örüyorum. Yani
Aradaki çıkardıklarımı terse düşürdüm ki sıkı olsun diye. Bakın hiç delik olmuyor o zaman. Ve düz. Önceki ilmeğimizi düz. Aradan çıkarttığımı bakın hemen şuradan şöyle alıveriyorum. Tekrar gösteriyorum. Şuradan. Şunu aldım, buraya taktım şu şekilde. Ve bunu ters örüyorum ki burası iyice sıkılansın. Bunu düz ördüm. Şurayı aldım şöyle. Bunu ters örüyorum. Yanındakini düz. Şuradan bir ilmek daha çıkarttım. Bunu ters örüyorum. Çünkü burayı da pirinç yapacağız. Yanındakini düz. Veya lastik de yapsanız aynı şekilde olacak. Aldım, şunu taktım. Burayı ters ördüm. İpim ayrılıyor. Bunu düz. Şöyle bunu taktım. Burayı ters örüyorum. İyice sıkışsın diye. Önceki bıraktığım ilmeği düz. Bakın hemen şuradan bir ilmek daha çektim. Şöyle taktım. Bunu yine ters örüyorum arkadaşlar. Ve bunu düz. Az kaldı zaten. Şuradan bir ilmek daha çektim. Bunu ters, bunu düz. Bakın şöyle hemen ilmeğin dibinden çektim, taktım. Burayı yine ters ördüm. Bunu düz. Şöyle bakın. Tekrar göstereyim. Şöyle aldım bakın. Hemen şu ilmeğin bakın şu aldım, taktım. Şu şekilde takıyorum ki şöyle ters kıvırarak almış oluyorum o zaman. Burası kapanıyor. Yanındakini de düz örüyorum. Hemen şuradan çıkarttım yine bir ilmek. Şöyle taktım. Yine bunu ters ördüm. Bunu düz. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Hemen şuradan yine bir ilmek daha çıkarttım. Bunu da ters ördüm. Yanındakini düz ördüm. Şöyle yine bir ilmek daha çektim. Onu yine ters ördüm. Şu en sonki ilmeğimi de yine düz ördüm. Bakın şöyle. Şimdi dönelim. Burayı sayacağız ama şu şişimize geçirelim daha iyi anlamanız için. Geldim. Şimdi burada tersi ters, düzü düz olarak örüyorum arkadaşlar. Çıkarttığımız artık. Biliyorsunuz ki pirincim 2 sıralı. Onun için arkada bir değişiklik yok. Tersi ters, düzü düz. Bu kadar. 2 sırada bir değişim yapıyorum pirinçte. Veya siz bunu lastik yapacak olursanız da zaten bir ters bir düz olarak devam edersiniz. Hemen şöyle başa kadar gelelim. Şurayı bir sayayım. 2, 4, 6, 7 tanesi ilik yerimiz. 2, 4, 6, 8, 10 ilmekte tepedeki bıraktığımız ilmeklerimiz. Çevirdim şimdi arkadaşlar. Bakın. Şunu şöyle bir seriyorum. Şu şekilde. Şurası 10 ilmek önceki bıraktığımız. Burası tepede bıraktığımız 10 ilmek artı 7 ilmek de ilik yerimiz ve şurası da cep kapağımızı oluşturuyoruz. Şimdi aralarda 16 ilmek kalmıştı. Aralardan da birer ilmek çektiğimiz için bakın sayalım kaç ilmek olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31 ilmek olmuş. Şimdi ben pirinç yaptığım için burada değişim yapacağım. Ön yüzdeyim. Ön yüzde değişimleri yapıyoruz biliyorsunuz ki buralarda da öyle yaptığımız için. Ama siz eğer bunu tekli lastik yapacaksanız bunu bu şekilde devam edebilirsiniz tekli lastik olarak. Şimdi hemen şu ilk ilmeğimi de değiştirdim ve tersi düz, düzü ters olarak değiştiriyorum.
Aynı lastik yerlerinde yaptığımız işlem. Tersi düz yapıyorum, düzü de ters yapıyorum. Bu şekilde cep ucumuzu da, cep lastiğimizi de pirinç olarak uygulamış olacağız. Şöyle gidelim başa kadar. Tersi düz, düzü ters. Tersi düz, düzü ters. Başa kadar geldim. Evet. Şimdi döndüm. Ters taraftayım. Burada bir işlem yok. Aynısını tersi ters, düzü düz olarak devam ettiriyorum arkadaşlar. Çünkü ön yüzde değişim yapıyoruz. Bu arada burada dördüncü gidişimizi yapıyoruz. Bir, ilmekleri aldığımız. İkincisi arkadan gittik. Üçüncüyü biraz evvel geldik. Bu dördüncü sıramız olmuş oluyor. Evet, başa gelelim. Cep lastiğimizi bu şekilde bir tamamlayalım. Evet. Şöyle. Bakın. Şimdi bir daha gideceğim. Bir gidiş geliş daha yapacağım. Burada yine bir değişim yapıyoruz arkadaşlar. Şu ilkini örmeden alayım da yoksa bozulacak. İpimi şöyle çevirdim. Düzü ters, tersi düzlüyoruz. Düzü ters, tersi düzlüyorum. Yani üçüncü kez buraya pirinç uygulamış oluyoruz. Yön değiştirme işlemi. Bu şekilde gidiş geliş yapalım. Şimdi arkadaşlar başa geldim, tekrar bakın döndüm. Şu an örgümün doğru yüzündeyim. Şöyle bir parmak bir lastik yaptık. Yani 6 sıra yapmış olduk. İlk sıramız hem ilmek aldık gittik döndük 2 oldu. Öbürü yine üstte pirinç değişimi yaptık gittik geldik 4 oldu ve üçüncü kez pirinç değişimi yaptım. Gittim geldim ve 6 sırayı tamamlamış olduk. Şimdi artık cebimizi keselim. Bu ceple işimiz bitmiş oldu. Burayı da yine birlikte keselim arkadaşlar. Şöyle birinciyi hemen işledim. Yanındakini de ördüm ve şu ilmeğimi bunun üstünden atlatıyorum. Şunu ördüm. Bunu buradan atlattım. Ördüm yanındakini. Bunu bunun üstünden geçirdim. Ördüm. Bunu da buradan atlatıyorum. Bu şekilde kesme işlemimizi tamamlayalım. Keserken çok sıkı yapmayalım ya da çok gevşek olmasın. Çok sıkı yaparsak toplar. Çok gevşek olursa güzel durmaz. Onun için normal. Elinizi rahat bırakın. Sadece. Bu şekilde. Hemen yanındakini örüp önceki ördüğümüzü onun üstünden atlatarak kesme işlemimizi tamamlayalım. Bakın şöyle rahat bir kesim yapalım. Evet, şöyle sona doğru geldim arkadaşlar. Kesme işlemimizi şöyle bir tamamladım. Şunu bıraktım. Şunu şuradan tekrar bir geçiriyorum. Makasımız da yanımızda, hemen şöyle keselim. Biraz şöyle keselim, dikeriz orayı da. Ve ipimizi çıkarttık. Böylece cep lastiğimiz bitmiş oldu. Şuradan da göstereyim arkadaşlar. Şu. Sonradan bakın dikerek burayı tamamlamış olduk. Şimdi artık cebimizin arkasını yapabiliriz. Yapmaya başlayabiliriz.
Bu şekilde. Düzgün bir bakın ön cep çalışmamızı tamamladık. Şimdi arkadan ilmek alarak arka bölüme geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın şişimi tekrar elime aldım. Şuradan ilmek almaya başlayacağız. Şu lastik bitimimiz var ya. Lastiği bitirdik ve düz örgüye geçmiştik ya. Biz hemen oradan ilmek alacağız. Tam 36 tane ilmek alacağız ve düz örgümüzü devam ettireceğiz. Bakın şöyle hemen alıyorum bakın. Şuradan başladım. İlk birinci ilmeğimi buradan başladım. Şuradan bakın. Şöyle. Hemen bakın şöyle alıyorum ikinciyi. Şöyle yanından 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Yani ben ipi oradan geçirmiyorum da bu şekilde buranın ilmeklerini buna alıyorum. Ondan sonra örmeye başlayacağım. Bakın arkada hiçbir görüntüde bir bozukluk yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın hemen şurayı. Sınırdan alıyoruz ilmeklerimizi. Bu şekilde. Şöyle. Bakın şöyle. Rahat görüyorsunuzdur inşallah. Bakın şöyle. Devam ediyorum ilmeklerimi almaya. Şurada bir karışıklık olmuş gibi. Şunu şuradan aldım arkadaşlar. Şöyle alıyorum bunu. Şunu aldım. Şurada bir kaydırma yaptım galiba. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle aldım. Şöyle. Evet bu şekilde. Almaya devam ediyorum. Hemen sınırdan devam ediyoruz arkadaşlar. Kaydırmada içe veya dışa çıkmamaya özen gösterelim. Şöyle almaya devam edelim arkadaşlar. Her bir ilmekten bir tane. Yani sonuçta altta bizim 36 ilmeğimiz vardı. Biz o 36 ilmeğe devam ediyoruz. Bu şekilde. Bakın önde hiçbir şey gözükmüyor. Eğer fazlalık varsa arada onu bırakırız. Şu öndeki 7 ilik yerine almıyoruz tabii ki. Sadece şurada işlem yaptığımız yerin burada 36 ilmek alıyoruz. Sayalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ilmeğim olmuş arkadaşlar. Demek ki benim şu aralardan birer tane daha almam gerekiyormuş. Onu da şimdi işlerken yapacağım. 34 ilmeğim olmuş. Mesela bakın şurada bir boşluğum var. Oradan bir tane daha çıkartırım. 35 olur. Bir de şurada var. Bakın olmazsa geri çekiyorum. Şuradaki boşluktan bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane aldım. Zaten önceki aldıklarım belliydi. Onları tekrar alıyorum. Şöyle. Şuradan bir tane daha aldım fazladan ve devam ediyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Eksiğimiz fazlamız varsa aralardan bir fazla çekip veya bir tane bırakırız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Şuradan aldım. 35 ve 36. Şimdi tekrar sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 36 ilmeğimiz oldu. Yani örgünün ters tarafından şunu aldım ben boydan boya.
Şimdi artık örgümüze devam edebiliriz. Bu arada şu şişimiz lazım bize. Onun için ben hemen oraya gelene kadar da bir ayraçla bunu da buraya çekiyorum arkadaşlar. Çünkü şişimiz lazım. Ya da hemen üçüncü bir şiş alın elinize. Fark etmez. Öyle ayraçlarınız varsa onları kullanırsınız. Ya da bir şiş daha elinize alırsınız. İpe geçirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapın. Şimdi burayı da bıraktım burada. Bu da buradaydı zaten. Şimdi artık örgümüze şu yönden başlayabiliriz. Örgümüzün yine bakın şurası altı düz örgü gelecek. Bakın şuradaki gibi. Görüyor musunuz? Görünen yeri düz örgü olacak. Arka kısmı yine ters örgü olacak. Onun için şöyle çevirdim. Buradan başlıyorum arkadaşlar. Ve şu içe gelen yeri düz örgü olsun ki dışta düz örgü gözüksün. Arkası ters örgü olsun diye. İpimi de aldım. Hemen şu birinciden bağlıyorum. Şöyle bağladım. Düz örgü örüyoruz. Hemen şöyle bir. Şöyle 2. Düz örgü içte kalacak çünkü. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Şöyle yaptık. Döndüm. Şimdi bu tarafı ters olacak. Şurayı ben yine her zamanki gibi bakın haroşa olarak aldım ve içteki görünen taraf ters, ön yüze gelecek taraf düz örgü olarak devam ettik arkadaşlar. Bu şekilde şuraya kadar olan bölümü düz olarak örelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı 7 sıra işledim. 8. sıraya döndüm. Şurada. Biliyorsunuz burayı da ilk başta 8. sırada ayırmıştık. 8 sırayı tamamlamıştım. 9. sıraya geçerken ayırmıştım. Ama şimdi burada 8. sırada bunu birleştireceğiz artık. Çünkü ilk alırken bir sıra öne kaydırmışız şöyle. Bakın şuradan belli. Onun için şurayı ölçün. Hem sayarsınız hem ölçersiniz. Bakın tam ben birleştirme yerindeyim. Görüyor musunuz? Ve örgünün düzü bakın içte. Arkada yine ters. Şimdi artık bunun ilmeklerini birleştirmeye başlayabiliriz. Pardon, şöyle hemen şunu şuradan bir kurtarayım arkadaşlar. Aldım. Burayı isterseniz bir şişe takabilirsiniz. Ben takmıyorum. Gerek görmüyorum. Bakın bir buradan ilmek ala burayı birbirine tamamlayacağız. Bakın bir buradan ilmek aldım. Bir de buradan ilmek aldım. Hatta şöyle yapayım. Bunu çıkarttım. Buraya taktım. İkisini birden ördüm. Daha da kolay böyle. Bakın. Şunu aldım. Buradaki ilmeği aldım. Buraya taktım. İkisini birden örüyorum.
10 tane vardı burada. Buraya da 10 tane bıraktım zaten ilmek. Buraya taktım. Şöyle ikisini birden ördüm. Yalnız ben şurada ilmeğim kaçtı arkadaşlar. Onu hemen bir kurtarmak istiyorum. Aman ne olur ilmek kaçırmayalım. Kötü olur. Şurada ilmeğim kaçtı. Onu bir düzleyeceğim. Böyle düzlemek de zor bir şey değil zaten. Hemen şuradan aldım. Bakın şöyle. Tekrar geçirdim. Geçirdim ve buraya takıyorum bunu. Ve böyle ördüm. Şuradaki ilmeğimi aldım tekrar. Şöyle yapayım da kaçmasın tekrar. Buraya geçirdim. Ve ikisini birden ördüm. Bakın. Şuradaki ilmeğimi aldım. Buraya taktım. Ve birlikte ördüm. Hemen buradaki ilmeğimi aldım. Şuraya taktım. Yine ikisini birden ördüm. Bunu tamamlayana kadar aynı işleme devam. 2 ilmeği bir araya getirip örüyorum. Evet. Şimdi şuradaki ilmeğimi tekrar aldım. Şuna taktım. Ve ikisini birlikte ördüm. Şu son ilmeğimi de aldım, buraya taktım ve ikisini birden ördüm. Yani 10 ilmek vardı. Arkada da 10 ilmek bıraktık ve burayı birleştirdik arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. İlk bıraktığımız ilmekler birleşmiş oldu bakın. Arkada da böyle. Şimdi bunu düz örgümüzü buraya kadar getirelim birlikte. Başka bir şey yapmayacağız. Yine düz örgümüze devam ediyoruz. Orayı da birleştirdiğimiz için artık yapacağımız bir şey yok. Evet, şimdi örgünün tersindeyim zaten. Örgümü örmeye devam ediyorum. İlk bıraktığımız ilmeklerimizi de bu şekilde birleştirmiş olduk. Şöyle başa geleyim, tekrar göstereyim size arkadaşlar. Şöyle geldim hemencecik. Evet, başa geldim. Tamam. Şimdi bakın daha iyi anlaşılıyor. Burayı burayla birleştirmiş olduk. Şöyle. Bu düz örgümüzü şuraya kadar getirelim ve burada da bir birleştirme işlemi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın şu arkanın uzunluğu bu boyuta geldi. Şöyle ölçüyoruz. Sayabilirsiniz de şu sırayı. 39 sıra var. Burada da 39 sıra var. Ama hiç saymaya da gerek yok. Şöyle bakın tam tamına geldi böyle. Şimdi biz bunu şuraya kadar örelim. Hemen şuradan örüp gelelim başa. Başa kadar gelmeyeceğiz de 10 ilmek kalana kadar öreceğiz. Ondan sonrasını aynı aşağıdaki yaptığımız işlemi uygulayacağız. Birleştirme işlemini yapacağız. Gelelim şöyle. Hemencecik. Bir sayalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10. Şurada 3 ilmek var fazladan. Onu da alıyorum. Evet. 2, 4, 6, 8, 10. Çünkü burada da 10 ilmek bırakmıştık biliyorsunuz. Şimdi hemen şurayı şöyle bir küçük şişime geçiriyorum. Daha rahat yapabilmek için.
Şu ilmek yerimiz ve düz ilmeklerimiz de zaten 10 taneydi. Orayı da geçirdim. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu ikisini birlikte öreceğiz. Şöyle aldım. Bakın bununla bu ilmeği birlikte, arkadaki ilmekle öndeki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde. Bir buradan, bir buradan örüyoruz. Şöyle. Buradan ve bu ilmeği aldım. 2 ilmek birden. Yine ikisini aldım. Şöyle ördüm. Hemen şu ikisini aldım. Ördüm. Hemen yine 2 ilmeği birlikte aldık. Bir arkadaki ilmekten, bir öndeki ilmekten alıp örgümüzü devam ediyoruz. Son 2 kaldı zaten. Hemen şunu da aldım. Yine bir arkadan ve öndeki ilmeği de aldım. İkisini birden, bu bitti. Burayı birleştirmiş olduk arkadaşlar, bakın. Şöyle. Ve şuradaki ilik yerindeki pirincimi yapıyorum. Başa geliyorum. Burayı da bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar, bakın. Şöyle. Cep yerimiz tamamlandı. Şöyle göstereyim. Bakın şurayı dikeceğiz şimdi. Ve şunları dikeceğiz. Ve çok güzel bir cebimiz oluşmuş oldu. Birkaç sıra gideyim. Tam çıksın ortaya. Ve birlikte de dikişini yapalım tekrardan. Artık burada zaten normal örgümüzü yapacağız. Pirincimi yine yapıyorum. Biliyorsunuz bu yelek güzel bir yelek olacak. Şık, spor bir yelek olacak, yandan cepli. Ayrıca da hemen ben bu cep detayını size önceden anlatıp bu cep videosunu da önceden koymak istedim size. Daha rahat öğrenmeniz için. Başka şeylerde de kullanırsınız. Ceketlerde, pantolonlarda, yine yeleklerde. Çok güzel, her yerde kullanabileceğiniz bir yan cep uygulaması yaptık birlikte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cebimizi birlikte dikebiliriz. Bakın hemen şurası var zaten bir dikilecek. Bir de şu cep kapağının iki kenarını dikeceğiz. Ve cebimiz tamamlanmış olacak. Kendi ipiyle lütfen dikelim ki burası hiç belli olmasın. Şöyle ipimi ben hazırlamıştım. Alıyorum. Bakın şuradaki ipi de içe alırsınız. Şöyle. Tam şu ilik yerinin lastik boyunca hemencecik başlayalım dikmeye. Şöyle alalım. Arkadan gözükmeyecek şekilde şöyle güzel bir dikiş yapalım. Zaten kendi ipi olduğu için hiçbir sıkıntı yaratmaz. Yani arkadan çıksa bile o kendini belli etmez zaten. Şöyle güzelce bir yumuşak dikiş yapalım. Çünkü burayı büzdürmememiz lazım. Evet, dikişimiz tamamlandı. Şöyle geriye dönüyorum. Birazcık da şöyle aldım. Burayı bitirdik. Şöyle kestim. Bakın arkadaşlar, arkası gayet düzgün. Hiçbir şeyi yok.
Şimdi hemen şu yan cepimizi dikelim. Hala iğnem iplikte takılı. Şöyle tam düzleyin. Şuradan bakın, şurayı hemen alttan girdim. Bu şekilde. Dediğim gibi ip kendi ipi olduğu için hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Şöyle çevirelim. Çünkü çocuklar biraz ellerini cebine koyarsa şurası açılabilir. Tekrardan şöyle bir gidelim. Bakın. Şimdi şuradan içe verdim ipimi. Çeviriyorum. Evet. Şimdi artık bunu da buradan kesiyorum. Burayı da tamamladık. Şimdi burada kendi üstündeki ipimi kullanmak istiyorum. Hem onu da saklamış oluruz. Böylece de hem de dikişte kullanmış oluruz. Şöyle düzlüyorum tekrardan. Hemen şöyle. Biraz makine dikişi gibi bir arkadan bir öne doğru. Geldim. İpi kaybetmek için tekrar yukarı doğru gidiyorum. Arkadaşlar hemencecik şunu da içe alalım, saklayalım şimdi. İpin katları ayrıldığı için biraz sıkıntı yarattı. Neyse artık bunu ben kendim düzleyeceğim sonra. Size ben hemen şunu göstermek istiyorum. Bakın çok güzel. Şöyle bir yan cep oldu. Gayet güzel. Arkada hiçbir sıkıntı yok. Boydan çünkü yaptığımız için çok da pratik, basit. Şunda da göstereyim arkadaşlar. Bu renk biraz daha iyi gösteriyor bakın. Şöyle bir yan cep. Bakın arkada hiçbir sıkıntı yok. Böyle birçok şeyde uygulayabileceğiniz bir yan cep oluyor bunlar. Oldu. Dediğim gibi bu bir yelek videosuna başladım. Ben yeleğimizi de tamamlayacağız arkadaşlar. Bu yan cebin anlatımını önceden koyuyorum ki siz istediğiniz yerde kullanırsınız diye. Ayrıca da yeleğimin de tamamını diğer videomda birlikte tamamlayacağız. Arkadaşlar bu sağ tarafın cebiydi. Sol tarafın cebinin yapımı da aynısı. Sadece karşı tarafa uygulayacağız. Onu şimdi anlatmıyorum ama yelek videomu izlediğiniz zaman sol tarafın cebinin de yapımını göreceksiniz. Eğer dilerseniz yelek videomu da takip edip sol cebin yapımını da oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar cep yerinden sonra ben biraz daha ilerlettim yeleğimizin önünü. Şurada sayacak olursak 37 sıra pirinç var. Biliyorsunuz pirinçlerimiz gidişli dönüşlü değişiyor. Bakın en alttan sayalım birlikte isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sıra. Şimdi pirinçlerimizi kol kesimine doğru yaklaşıyoruz. Bu tarafa da koyacağız arkadaşlar. Yani 38. pirincimiz dediğim. Şöyle değişme yönündeyiz şu anda.
Buraya 7 taneyi koydum. Şöyle 2, 4, 6, 7. Hemen öbür başa geçiyoruz. O tarafa da koyacağız pirinç şimdi. Yani kol evini hazırlayacağız. Ama daha kesmeye başlamıyoruz arkadaşlar. Bu yelek boyunu siz çocuğunuzun boyuna göre de uzatabilirsiniz. Ya da daha kısa tutabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Genişliğini de ona göre değiştirebilirsiniz. Şimdi şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek bıraktım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. Bunu pirinç olarak yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. her zamanki gibi haroşa. Arkadan ve üstten aldık. Döndüm şimdi. Burada değişim yok. Tersi ters, düzü düz alarak devam ediyoruz. 11 taneyi yine bu şekilde aldım. Ve karşıya geçiyoruz. Tekrar döndüm. Bakın buraya bir pirincimizi koymuş olduk. Bu şekilde biraz daha kol kesimine kadar ilerleyeceğiz. Yine pirincin değişim tarafındayız. Pirinçlerimiz gidiş dönüş yaptıktan sonra değişiyor. Gelelim kol tarafına doğru. Hemen. Evet. Şöyle geldim. Şimdi burada da pirincimizin yönlerini değiştiriyoruz. Tersi düz, düzü ters yapıyoruz. Dediğim gibi kol evini hazırlıyoruz şu anda. Hem de hala yeleğimizin boyu uzamaya devam ediyor. Evet. Şöyle. Yani burada 7, burada şu an 11 tane pirincimiz var kol tarafında. Bu şekilde örgümüzü devam ettirelim. Zaten tersinde bir işlem yok. Tersi ters, düzü düz olarak örüp öbür başa geliyoruz. Arkadaşlar şimdi bakın şu kol tarafını da 5 tane pirinç yaptık. Yani 5 kez pirinç değişimi yaptım burada. Bakın şöyle göstereyim size. Başladığımız yer 1, 2, 3, 4 ve 5.'yi değiştirdim. Şimdi burada terse döndüğümüz yerde artık kolu kesmeye başlayacağız. Şöyle size yeleğimizin boyunu da göstereyim. Şurası zaten 42 oldu. 37 idi. 5 daha eklenince 42 oldu. Eğer ölçecek olursak da bakın şuradan şurası şöyle 26 santim. Şöyle. Dediğim gibi pirinç olan yer biraz toparlıyor ama şöyle tekrar bir tam ölçüyorum arkadaşlar. Buradan şurası 26 santim. Şöyle 26 ve 26. Siz bunun boyunu çocuğunuzun boyuna göre daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi artık kol kesimine başlayabiliriz. Burası 5 kez pirinç değişimi yaptık. 5.'yi değiştirdim. Şimdi artık keseceğiz. Terse döndüm bakın arkadaşlar. Şöyle. Hemen kesmeye başlıyoruz. Şimdi burada 11 tane vardı. Burayı 7 taneye düşüreceğiz. Yani şurada 4 kesim yapacağım. Şöyle. Bakın. Bir işliyorum. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. İkinciyi kestim. Şöyle. Üçüncüyü kestim. Ve dördüncüyü kestim. Bu şekilde.
Şimdi kalanı normal tersi ters, düzü düz işliyorum. Şöyle bakın 2, 4, 6 ve 7 tane pirincimiz kaldı. Aynı şu yaka kısmında ön ilik yerinde olduğu gibi. Burada da 7 taneydi. Kola da 7 tane verdik. 11 başlamıştık. 4'ünü kestim ilk başta. 7 tane ilmeğimiz kaldı. Burada 4'ü kestikten sonra 2, 4, 6, 7 pirincimizi de koyduktan sonra hemen tersten bir kesim daha yapıyorum buradan arkadaşlar. Bir tane kestim ve ilerliyorum. Artık kol kesimine başladık. Kolu kestik. Yaka kesimine de başlayacağız. Aynı şekilde, aynı hizada. Tersten yapıyorum kesimlerimi. Giderken yapacağım yani. Şimdi bu başa geldiğimizde şöyle buradan da kesim yapacağım. İki, 4, 6, 7. Bakın şurada 2 tane ilmek kaldı. Onun ikisini de birlikte alıyorum ve yakanın da ilk kesimine yapmış oldum. Yine pirincimizin tersini ters, düzünü düz gidiyorum. Çünkü ters yöndeyiz şu anda. Döndüm. Bakın şöyle bir kesim olmuş oldu şurası. Burası da 7 ilmek pirinç devam edecek. Tekrar arkadaşlar gidelim. Bu yüzde pirinç değişimini yapıyoruz ama kesme yok bu yüzde. Kesmelerimizi ters yönde yapıyoruz. Burayı başa kadar geliyorum. Yaka ve kol kesimine aynı anda başladık arkadaşlar. Geldim hemen kol tarafına. Şimdi buradaki pirincimin de yerlerini değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.'yi her zamanki gibi haroşa olarak üstten ve arkadan alıyorum. Döndüm şimdi. Şimdi burada tekrar kesmeleri yapacağız. Kesmeler dediğim gibi ters yönde. Pirincimizde bir değişiklik yok. Düz olanı düz, ters olanı ters olarak yapıyorum. 2, 4, 6, 7 pirincimi yaptım ve ikinci kez kolda buradan bir kesme daha yaptım. Bakın ikisini bir aldım, gidiyorum. Önce buradan 4 kesim yaptık. Sonra da her gidişte birer birer kesmelere devam ediyoruz arkadaşlar. Geliyorum. Aynı şekilde yakada da yapacağız. 2, 4, 6, 7. Bakın şuradaki kalan 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve yakanın da ikinci kesimini yapmış oldum. Pirinçte değişiklik yok. Tersi ters, düzü düz yaptım. Dönüyorum. Doğru yönde bir şey yok biliyorsunuz. Doğru yüzde sadece pirinçlerimizin yeri değişiyor her zamanki gibi. Ama yaka ve kol kesimlerini tersten yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi başa kadar tekrar gelelim. Şimdi geldim tekrar arkadaşlar ters yöne. Pirincimi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bir kesme daha yapıyorum buradan. Böylece koldan 3 tane kesim yapmış oldum. Geliyorum yaka tarafına. Yaka tarafından da yine bir kesim yapacağım. Orası da 3. kesim olmuş olacak. Şimdi artık koldaki kesmelerimiz tamamlandı. Şunu da alıyorum. Bakın şu ikisini aldım ve pirinçlerimizi koyuyorum. Evet. Şimdi dönüyorum ön tarafa. Bakın şöyle bir şey oluştu. 4 tane buradan kestik. 3 kere de her gidiş gelişte birer tane buradan kestim. Koldaki kesim tamamlandı. Kolda toplamda 7 kesim yapmış olduk. 4 buradan. 1, 2, 3 defa da buradan 7 defa. Artık kolu sadece
düz pirinç olarak devam ettireceğiz. Ama yaka kesimlerimiz tersten olmak üzere her gelişte birer tane kesmeye devam edeceğiz ki omuzun darlığını oluşturana kadar, omuzumuzu oluşturana kadar. Ön yüzde her zamanki gibi pirincimizin yön değişimini yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve gidiyorum. Şimdi bakın yaka tarafına geldim. Buradan yine kesmemi yapıyorum ve pirincimi koyuyorum. Dediğim gibi koldaki kesmelerimiz tamamlandı. Toplamda 7 kesim yaptık kolda. Ama şöyle doğru yüzü çeviriyorum. Artık kolda kesmelerimiz yok. 4 taneyi buradan kestik ve 1, 2, 3 tane de buradan her gidişte kestik. Artık koldakiler bitti. Kolda başka kesim yok. Burası sadece pirinç olarak devam edecek ama ön kesmelerimizi her ters sırada bir tane olmak üzere kese kese omuza doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz örgümüzü ilerletelim. Şöyle göstereyim size tekrar. Bakın yakanınki de belli olmaya başladı. Şurası da kolumuz. Arkadaşlar şimdi yaka kesimimizi de şöyle tamamladık. Ben biraz ilerlettim gördüğünüz gibi. Kesim işlemlerimiz bitti. Bakın şu arada 7 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmek kolda lastik yeri, 7 ilmek de yakanın lastik yeri, aradaki de 7 ilmek. Yani toplamda burası 21 ilmek kaldı. Bakın birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21 ilmek şöyle. Şurada toplamda yakadan bakın kesim yerleri zaten belli. Hep terste kestik biliyorsunuz ki kesimlerimizi. 1, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kesim yapmış olduk. Koldan da biliyorsunuz ki 7 kesim yapmıştık. 4 tanesini buradan, 1, 2, 3 tanesini de her gidişte buradan kesmiştik. Şimdi artık kesme işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi omuza kadar şu kolun uzatacağız ve omuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi örgümüze devam edelim ve omuza kadar biraz daha ilerletelim. Şöyle. Arkadaşlar şimdi artık yakamızı, kolumuzu, uzunluğunu, omuzu tamamen tamamlamış olduk. Şöyle size tam olarak göstermek istiyorum. Şurada dediğim gibi 15 tane yakada kesim vardı. 7 tane kolda kesim oldu. Arada 7 ilmek kaldı. 7 ilmek bu yakada, 7 ilmek arada, 7 ilmek de kolda var. Buralar pirinç, 7 pirinç, 7 düz ilmek ve 7 pirinç olmak üzere 21 ilmek oldu burası. Şurası da boydan boya 29 ilmek oldu. Yani en baştan başladığımız yerden şuraya kadar 29 pirinç sırası diyelim. Yani 5 tanesi zaten biliyorsunuz şu kesime kadar olandı. Şuradan yukarısı da 24 tane pirinç değişimi yaptık buradan. Yani bir gidiş geliş pirinç değişimi. Bu şekilde kolumuzu tamamladık arkadaşlar. Şimdi omuzu kesmiyorum. Şurayı isterseniz bakın birlikte sayalım yine. Kafanız karışmasın. Bakın ilk başladığımız yer 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonrasını yukarıya doğru çıkalım. Şurası kestiğimiz yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şöyle 24. Ve bu tarafa geldim. Yaka kısmındayım. Ama omuzu kesmiyoruz. Burada 21 ilmeğimiz kaldı. Ben bunu şimdilik şöyle ayracımı alıyorum. Burada bekletiyorum. Omuzu kesmeden, diğer tarafı da kesmeden birbirine birleştirerek bağlayacağız. Böylece daha düzgün bir omuz elde etmiş olacağız arkadaşlar. Onun için şimdilik şu ilmekleri buraya aldım. Bu şekilde bekletiyorum. İpimizi şuradan kesebiliriz artık. Çünkü nasıl olsa
Öbür tarafında ipi gelecek. Sökülmesin ama hemen şöyle bir tutturalım şuraya. Bu şekilde yandan cepli sağ önümüz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar birlikte sol önümüze başlayabiliriz. Sol önümüzün de bundan pek bir farkı yok. Ama onun da cep kısımlarını falan birlikte gideriz. Şimdi hemencecik yine bir 43 ilmek atarak örgümüze başlayabiliriz. Arkadaşlar diğer parçayı da şöyle başladık. 43 ilmek. Pirincime devam ediyorum. Şu an 4 tane pirincimi yaptım. 5.'yi değiştirdiğim yerde bakın şurada ilikleri ayarladım ben. Burada ilk iliğimizi açacağız. Yani 5. kere pirinç değişim yerinde ilk iliğimizi koyuyoruz. Şöyle bakın. Karşısına koyduğum zaman üst üste gelen yer ve ilik yerimiz 7 ilmek. Bunun ortasına ilk iliğimizi koyalım. 5. pirinç değişim yerinde. Şimdi devam ediyorum. Bakın şöyle diyeyim. 2, 4, 6, 7. 2 tanesini daha yapıyorum. Şöyle pirinç olarak ikisini yaptım. Şuradaki 3 ve 4. 4'ü 3'ün üstünden atlatacağım. Şöyle atlattım. Tekrar bunu yaptım. Üstüne aldım. Ve diğer ilmekleri yapıyorum. Böylece ilk iliğimizi koymuş olduk arkadaşlar. Dönüyorum. Terste zaten bir şey yok. Tersi ters, düzü düz olarak devam ediyoruz. Örgümüze devam edelim. Aynı buradaki olduğu gibi şöyle bakın ilk iliğimiz yapıldı. 6 tane pirinç değişim yeri, üstüne de 8 düzden sonra cep yerimizi ayarlayacağız ve cebimizi koyacağız arkadaşlar. O arada da sırası geldikçe iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi sol cebimizi yapımına geçeceğiz birlikte. Şurada sağ cebimizi zaten yaptık. Aynı şekilde bakın sol parçamızı da hazırladım. Şöyle koyuyorum bakın karşılıklı. Sol cebinde yapımını kısaca size anlatıp zaten bu yelek biliyorsunuz. Yeleğimize devam edeceğiz. Yine pirinçlerimizi tamamladık lastik kısmını. Şuradan 8 tane 8 sıra düz ilmeklerimizi de düz örgümüzü de yaptık. Şimdi artık tam kol yerindeyiz. Biliyorsunuz şurada sağ tarafta 10 ilmek ayırmıştık. Aynı şekilde sol tarafta da bunu yapacağız. Birlikte örgümüze devam edelim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimi ördüm. Şöyle 2 ilmek daha öreyim de ip dolanmasın. 10 ilmeğimi ördükten sonra şu ikisini geçiriyorum. 2 4 6 8 10 ilmeğimi buradan çıkarttım şimdi. Biliyorsunuz ki o 10 ilmekle bir işimiz yok. Bunu hemen şu ayracıma takıyorum. 10 tane ilmeğimi. Tıpkı sağ tarafta yaptığım gibi solda da 10 ilmeğimizi buraya aldık. Şöyle çevirdim. Bu şimdilik burada duracak. Şuraya geçirdiğim 2 ilmeğimi de alayım geri buraya. Çünkü örgümüze devam edeceğiz. Bu 10 ilmek burada bekliyor. Şimdi artık buradaki gibi nasıl burada bu tarafa doğru bir V yaptık. Burada da bu tarafa doğru bir V çıkaracağız. Verevine bir kol çıkacak. Şimdi arkadaşlar gidelim ve gelelim tekrar. Gidiş geliş yapalım. Ve ilmeklerimizi bırakmaya başlayalım. Şimdi örgümün tersinden şöyle başa doğru geldim. Şu ilk ilmeğimi örmeden bırakıyorum.
Tıpkı sağ taraftaki olduğu gibi. Şimdi buradan döndüm. Bu ilmek burada bekliyor. Şimdi buradan şu ilk ilmeğimi örmeden aldım ve yanından örmeye devam ediyorum. Yine bir gidiş geliş yapalım. Şimdi tersten tekrar başa doğru geliyorum arkadaşlar. Bakın geldim. En son şu örmeden aldığım ilmek vardı ya, onu bu tarafta bırakıyorum. Bakın şunu önce bırakmıştık, birinciyi. Bunu da şimdi ikinci sırada da bu örmeden aldığım ilmeği bıraktım. Tersten yani döndüm. Şimdi sağ tarafta düzden denk geliyordu ilmekleri bırakma yeri. Sol tarafta da tersten denk geliyor. Yine döndük. Şu ilkini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örerek gideceğim ve tekrar tersten döneceğim. Şimdi yine tersten bakın geldim. En sonki ilmeğimi buradan, yani ilk bu taraftan giderken örmeden aldığım ilmeğimi yine burada bıraktım. Burada şu anda 3 tane ilmeğimiz birikti. Yine buradan dönüyorum. Şu şekilde ilk ilmeğimi yine örmeden aldım ve bunları örerek devam ediyorum. Hep ilk ilmeklerimiz örmeden alınıyor ve dönüşte onları bırakarak gidiyoruz. Bu şekilde 16 tane ilmek bırakacağız arkadaşlar. Tıpkı sağ taraftaki yaptığımız gibi. Bu şekilde ilerleyecek ilmeklerimiz. Evet arkadaşlar, örgümüzün tersindeyim, yine başa doğru geldim. Şurada bir tane daha bıraktım. Buradan dönüyorum. Şu anda burada 2, 4, 6 tane ilmek bırakmış olduk. Bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz bu benim yeleğimin yapımı. İkinci ilik yerimize geldik. Bakın şöyle ben ilik yerlerini ayarlamıştım. Birinciyi yapmıştık zaten, şurada şöyle göstereyim. Şimdi ikinci yerdeyiz. Bu cep yerinden bu tarafından 6 ilmek bıraktık. 2, 4, 6. Şimdi bu başa gelince ikinci iliğimi koyacağım. Yani buradan da 11 tane pirinç değişimi yaptım. 12. pirinç değişiminde koymuş oluyoruz. Yani diğerlerini de her zaman 11, arada 11 pirinç değişimi var. 12.sinde ilik koyacağız. O şekilde devam ettireceğiz. Şimdi döndüm, yine bu ilkini örmeden aldım ve devam ediyorum. Burayı başa kadar birlikte gidelim arkadaşlar. Bunları tek tek anlatıyorum ki örgünün tekniklerini çok iyi bilmeyenler tam anlatım istiyorlar. Onun için karşılıklı, yoksa çok iyi örgü bilenler tek seferde anlıyor ve kendisi götürüyor örgüyü. Evet, geldik şimdi ilk yerine. Burada hem de pirincimin değişimini yapıyorum. Şimdi 1, 2 taneyi ördüm. Şimdi buradaki 3 ve 4.'yü, buradan 4.'yü 3.'nün üstünden atlatıyorum bakın. Şöyle atlattım. Yine bunun da yerini değiştirdim. Önde 3 tane kalmış oldu. Aradakini arttırdım. Yine bunların da yerini değiştirerek devam ediyorum pirincime. Böylece ikinci iliğimizi de koymuş olduk arkadaşlar. Dönelim. Zaten terste pirincimizde bir değişiklik yok. Tersi ters, düzü düz devam ediyorum. Bu artırdığımızın da sırası nasıl geldiyse, ters geldiyse ters, düz geldiyse düz yapıyorum ve devam ediyorum. Evet, dediğim gibi ikinci iliğimizi de tamamlamış olduk bu arada. Böylece geldim başa tekrar. Şöyle gelelim birlikte. Ve en sondakini örmeden bıraktım burada. Çünkü ilk başta örmeden aldığımı burada bırakıyoruz. Şu an 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz birikti burada. 16 tane olana kadar aynı şekilde örgümüzü devam ettirelim arkadaşlar. Bakın çaprazlamada bu tarafa doğru gidiyor artık. Bu tarafa doğruydu. Bu da bu tarafa doğru. Şimdi tekrar arkadayız arkadaşlar.
Şöyle geldim. Bakın şurada 2, 4, 6, 7 tane ilik yerimiz. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz kaldı ve sonuncuyu da burada bıraktık. Burada da 10 tane ilmeğimiz kaldı. Buradan dönüyorum artık şimdi. Şurada bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğimiz oldu yine. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karşılıklı. Burası buradan bir verev gitti. Burası da buradan. Burada da 10 ilmek bırakmıştık biliyorsunuz. Yukarıda da 10 ilmek. Aynı şuradaki gibi. Şimdi arkadaşlar ben burayı da şöyle bir bırakıyorum. İpimi de burada bırakacağım. Çünkü eğer bu iple buradan dönecek olursak tersten gitmiş oluruz. Ben bunu istemiyorum. Onun için bu ipi de burada bırakıyorum. Ve şu ilmekleri de tekrar ayracıma alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düz ilmeğimiz var. Ve şuradaki 7 tane ön patımızın ilmeklerini de aldım. Bunu burada bırakıyorum. Tıpkı bunu burada bıraktığım gibi. Şimdi artık ben tekrar bunu ön yüze çevirmek istiyorum. Onun için de şöyle örmeden bu ilmekleri öbür şişime aktarıyorum. Bu şekilde. Çünkü aralardan ilmek çıkaracağımız için tersten yapmak istemiyorum o işlemi. Düzgün olmaz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ilmeklerimizi düz yöne çevirdik. Buradan ben artık şimdi bu ipimiz burada kaldığı için başka bir ip bağlayacağım arkadaşlar. Hemen yeni ipimi aldım. Buraya yeni ipimi bağlayacağım. Bu şekilde şöyle aldım. Bakın. İlk ilmekten geçirdim. Şöyle uzun bağlıyorum. Hiç olmazsa dikmede kullanırım onu da. Biliyorsunuz ki dikme işlemi yapılıyor. Biraz daha uzun bırakayım hatta. Şöyle. Onu da dikerken kullanırız arkadaşlar. Hemen bir tane düğüm attım. Yeterli. Bakın hemen şuradan birinciyi işledim. Buna bakmayın. Bu şundan dolayı burası incede kaldığı için biraz orayı çekti. Burayı örerken orası zaten bir toparlanır illaki. Şöyle bir düzleyelim. Burası böyle oldu. Tamamdır. Şimdi birinciyi aldık arkadaşlar. Şu aradan yine daha evvelkinde yaptığımız gibi şu aralardan ilmek çıkaracağız. Ama ben şuradan almıyorum. Çok delik olur diye. Hemen şundan alıyorum. Bunu da bu şekilde takmıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çeviriyorum. Ki burayı da ön yapacağım. Bu normal ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Aradan aldığım ilmeği bakın şuradan bir alttan, bu değil de şuradan aldığım ilmeği. Burası biraz sıkı olmuş. Şöyle açalım. Şöyle bir düzleme yapıyorum arkadaşlar. Şu ilmeğimi şöyle taktım ve bunu şöyle alıyorum ki kapalı olsun diye. Ön aldım. Bunu normal düz aldım. Hemen şu ilmeğin yanın kökündeki ilmekten aldım. Bakın böyle takmıyorum. Böyle takarsam çok delik oluşturuyor. Pardon, böyle takıyorum ki şöyle işleyeceğim. İpimi öne aldım ve bunu bu şekilde aldım. Bakın o zaman kapanıyor. Öbür ilmeği düz işliyorum. Hemen şunu yine aldım. Bu şekilde taktım. Bunu bu şekilde aldım önden. Yanındakini düz işledim. Arkadaşlar pardon, şurada bir sıkıntımız oldu. Ben hemen şunu bırakıyorum ve bunu da bırakıyorum. Şöyle. Şimdi şöyle alacağız. Bunu değil, bunu alacağız. Ben de şaşırdım. Orada bir delik oluşturduk. Şu şekilde. Şimdi ben bunu önden alıyorum. Bunu da normal işliyorum.
Şuradan alıyorum bakın. Bir alttan aldım. Bu şekilde taktım. Bunu önden işledim. Normal ilmeğimi de arkadan işledim. Bakın o zaman delik olmuyor. Şuradan hemen bu değil. Onun yanındakini alıyorum, alttakini. Buraya taktım bu şekilde. Bunu önden çevirdim. Bu şekilde ördüm ki burası bakın çok kapalı oluyor o zaman. Ve bunu da düz işledim. Bakın. İlmeğin hemen altındakinden değil. Onun altındakinden şöyle aldım. Taktım. Bu şekilde. İpimi öne getirdim. Şöyle alınca orası tamamen kapanıyor. Böylece orayı da işlemiş olduk. Ve burayı düz işledim. Yine şuradan aldım. Bakın takıyorum. Şunu öne getirdim. Ve önden işledim. Burayı düz işliyorum. Yani üstündeki ilmekleri düz, çıkarttığım ilmekleri ters işliyorum. Zaten pirinç yaptığımız için veya lastik yapacaksanız da ters tut, yani bir ters bir düz yapacaksınız. Aynı işlem. Öne aldık. Bunu buradan geçirdim. Bunu ters işledim. Bakın şuradan çektim tekrar. Bunu ters işledim. Bunu düz işledim. Şöyle alalım. Şöyle ters ve düz. Şuradan bir tane daha çekiyorum arkadaşlar. Burayı ters, burayı düz işledim. Şuradan tekrar bir ilmek aldım. Aldığım ilmeği ters işliyorum. Öbürünü düz. Hemen yanından bir tane daha çektim. Ters ve düz. Buradan da hemen bir ilmek çekiyorum. Ters işledim ve yanındakini düz. Buradan da bir ilmek aldım arkadaşlar. Bunu da ters işledim. Yanındakini düz işledim. Böylece bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ilmek oldu. Bu tarafta da 31 ilmeğimiz olmuştu hatırlarsanız. Şimdi döndüm. Örgünün tersindeyim. Burada biliyorsunuz ki bir işlem yapmıyorum ben. Her zamanki gibi şurayı arkadan ve üstten aldım. Düzü düz, tersi ters olarak bu sırayı da geçiyorum. Şöyle geçelim. Ön yüzünde pirinçlerimizin değişimini yapıyoruz biliyorsunuz ki. Arka yüzde değişim yok. Tersi ters, düzü düz yapıyorum. Ve ön yüze geliyorum. Yani sağ ve sol ceple hiçbir değişiklik yok. Aynı işlemleri uyguluyoruz. Yaptım ve şunu da yine arkadan üstten aldım. Döndüm. Şimdi bu yüzde değişim yapacağız. İlkini ben yine arkadan ve üstten aldım haroşa olarak. Bakın şimdi ilk ilmeğim ters ya, onu düz alıyorum. Yanındakini ters. Değişim yapıyoruz yani pirinç. Kol kapağında da pirinç uyguluyorum. Evet. Tersi düz yapıyorum. Düzü ters. Bu şekilde kol kapağımızın da lastik bölümünü bitirelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane pirinç değişim sıramız var. Yani 6 sıra işlemiş olduk. Çünkü bir gidiş gelişte pirincimiz dönüyor ya. 1, 2, 3 tane pirincimiz oluştu. 6 sıra yapmış olduk. Yani eğer siz lastik falan yapacak olursanız 6 sıra burası. Şimdi artık burayı kesmeye başlayabiliriz. Şöyle göstereyim. Hemen birinciyi ördüm. Yanındakini de ördüm. Bunu bunun üstünden atlattım. Bu şekilde üstünden atlata atlata ikinci kolumuz cebimizi de bitirmiş oluyoruz. Yine diğerinde yaptığımız gibi arkasından ilmek alıp artık o kısma geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen
kesme işlemimizi tamamlayalım. Bu cep ağzı olduğu için çok sıkı kesmeyelim arkadaşlar, kasar. Çok gevşek kesersek de çirkin olur, esneme yapar o zaman da. Normal ilmeklerimizin genişliğine göre kesmemizi o şekilde tamamlayalım. Bu şekilde. Şöyle sona geldim arkadaşlar. Bakın, kesme işlemimizi tamamlıyoruz şimdi. Evet, şunu da tamamlayayım. Elim kaydı. Evet. İp ayrılma yapıyor. Biraz bazen sıkıntı yapabiliyor bazı ipler. Hemen şunu da geçirelim. Şunu da şuradan aldık. Evet. Şöyle şunu da geçirdim. Artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle. Burayı da biraz uzun bıraktım. Dikme için kullanabiliriz. Bu şekilde şimdi cebimiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın, karşılıklı sağ ve sol cebimiz. Şimdi dönüyorum, arkadan ilmek alacağım. Aynı buradaki olduğu gibi tümden arkayı öreceğiz. Şöyle bakın, lastik yerimizin bitiminden ilmeklerimi almaya başlıyorum. Bakın şuralardan hemen şöyle çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın şöyle çekiyorum. Dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Arkadaşlar, her birinden bir tane şöyle bir ilmek çektim. İç tarafı düz gelecek ki burada görünen yeri orası olacak. Yani karşıdaki yaptığımız işlemi burada uyguluyoruz arkadaşlar. Başka yaptığımız bir şey yok aslında. Yine ben diğer ipimi takıyorum şimdi. Hemen şuradan bağlıyorum ipimi. Şöyle, pardon, göstereyim size. Hemen şuradan bağlayalım. Bir düğüm atalım. Evet. Şimdi dediğim gibi iç taraf düz gidecek. Burası ters gidecek. Onun için hemen düz örmeden başlıyorum. Ben ilkine biliyorsunuz haroşa alıyorum. Gerisini şöyle düz olarak örelim arkadaşlar. Bu şekilde bakın, düz. Buraya gelen yeri düz olacak ki görünen yer düz çıksın diye. Bu şekilde düz gidiyoruz. Yan taraftayım şu anda. Şurası ilik yeri. O şekilde çektim ilmeklerimi de. Evet, burayı gidelim düz olarak ve dönelim. Evet, şöyle başa doğru geldim. Bunu da yine şöyle aldım. Bakın, iç tarafı düz taraf oluyor. Şimdi döndüm. Görünen yeri, şöyle arkadan görünen yeri tıpkı buradaki gibi ters olacak. Böylece arkadaşlar sol cebinde yapımını göstermiş oldum size. Şimdi üst taraftaki bağlantı noktalarını da göstereceğim yine tekrardan.
Bu şekilde devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın, burayı şu şekilde geldim. 8. sıradayım. Biliyorsunuz 6'da 8 sıra işledikten sonra şurayı ayırmıştım. Bu yönde artık burayı birleştireceğiz. Burada son 10 ilmeğim kaldı. Bu 10 ilmeği birlikte götüreceğim arkadaşlar. Şimdi şunu çıkartıyorum ve şuradan şişime takıyorum. Şunu şuradan aldım. Şöyle şişime geçirmek istiyorum ki daha rahat geçireyim. Şöyle çevireyim ki yoksa kaçıracağım herhalde. Hemen bu şişe aktarıyorum arkadaşlar. Burada da biliyorsunuz ki 10 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek. Şimdi artık bakın şu ikisini birlikte götüreceğim. İpimi kurtarayım şuradan. Şöyle bakın. Geldik. İkisini birlikte götüreceğim. Şunu alıp şuraya takayım ve şöyle ikisini birden aldım. Yani bir bu şişteki ilmekleri birleştiriyorum. Şunu şuradan aldım. Şuraya getirdim ve ikisini birlikte çektim. Bu şekilde iki ilmeği birleştire bu 10 ilmeğimi de tamamlayacağım. Şöyle aldım. Bunu buradan geçirdim. Evet. Az kaldı zaten. Hemen tekrar 2 ilmeğimi aldım. Geçiriyorum. Şuradan ilmeğim kaçtı. Aman onu yakalayayım arkadaşlar. Siz de ilmek kaçırmayın. Hemen şuraya geçirdim ve ikisini aldım. Şimdi şuradakini aldım. Buraya geçirdim. Bu ikisini alıyorum. Ve son ilmeği de aldım. Benim ipim biraz çok ilmek şeylere ayrılıyor. Biraz sıkıntı yarattı. Ve bunu da geçirdim arkadaşlar şu şekilde. Burayı birleştirmiş olduk bakın. Şöyle. Artık düz örgüme devam edeceğim ve şuraya gelene kadar bakın. Düz örgümüze devam edeceğiz. Şöyle göstereyim size. Şuraya gelene kadar burayı birleştirdiğimiz gibi burayı da birleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şu arkadaki parçayı da gerektiği kadar uzattık. Ön ve arka parçanın uzunluğu aynı oldu. Şöyle göstereyim size. Şimdi artık bu sırada burayı birleştireceğiz. Tıpkı sağ cepte yaptığımız gibi. Şuradaki yaptığımız işlemi yapacağız. Hemen son 10 ilmek kalana kadar burayı bir örelim. Hızlı bir şekilde geçeyim. Sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Evet. Sonda 10 ilmek bırakacağız. Ve onu da diğer parçayla birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi burası düz örgü. Çünkü örgümüzün önüne geliyor orası. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şurada 2 tane ilmeğim var. Onu da aldım. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim kaldı. Şimdi artık burayla burayı birleştirebiliriz. Şunu hemen bir farklı şişe alıyorum arkadaşlar. Elinizde her zaman yedek şişleriniz olursa çok iyi olur. Aynı numarada. Örgü örerken çok lazım oluyor çünkü bunlar. Evet, şöyle geçiriyorum. Hızlı bir şekilde. Artık tek parçaya dönecek örgümüz.
Şöyle aldım. Artık buradaki 10 ilmekle arkadaki 10 ilmeği birlikte götüreceğim ama artık bu ipimi kullanacağım. Bunu burada bırakıyorum arkadaşlar. Ya da fark etmez, bunu da bırakabiliriz. Onunla da devam edebiliriz. O da sorun değil. Şöyle aldım. Onu sonra arkada geldiğimizde keseriz. Şunu arkaya verdim. Bakın bu, şöyle göstereyim. Öndeki ilmekle arkadaki ilmeği birlikte aldım. İlkini aldıktan sonra şunu çıkartıyorum artık devreden. Şuradan kestim. Bununla bunu bağlıyorum. Bu kadar. Artık tek ipe döndük. Şimdi iki ilmeği bir araya getirip rahat rahat örgümüzü örebiliriz. Şu an arkada düz örgü yaptığımız için bunların ikisini birleştirmek daha da rahat arkadaşlar. Şöyle örgümüzü çift çift ilmeklerimizi alarak yapıyoruz. Bu arada biz yeleğimize devam edeceğiz. Ama ben bu yan ceplerinde videolarını ayrıca atacağım. Hani yeleği örmek istemezsiniz, sadece yan cebi kullanmak istersiniz, uzun uzadıya bakmak istemezseniz bunu takip edersiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu arada da hemen şurayı yapıyorum. Öndeki ilik yerimizi. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu da sol cebimiz oldu. Şimdi bunları buraya dikeceğiz. Bunu da arkadan dikeceğim bu şekilde. Ve örgümüz tertemiz olacak. Ayrıca bu arada şurayı da bir sayalım, ilik yerine geldik mi diye arkadaşlar. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha gelmemişiz. Onun için birkaç sıra gidelim. Dikişi de birlikte yaparız yine. Arkadaşlar şimdi şu cebin dikimini de yapalım birlikte. Bakın şu tarafı ben diktim. Şimdi şurayı dikeceğiz. Sonra da arkayı dikeriz. Ve ceple alakalı dikiş işlerini tamamlamış oluruz. Zaten diğer tarafı da birlikte dikmiştik. Sağ tarafı da. Hemen şuradan düzgün bir şekilde serdim. Şöyle alıyorum. Zaten kendi ipiyle diktiğimiz için bir sorun yok. Yani gözükse de önemli değil. Belli olmuyor dikiş olduğu. Evet. Hemen şuradan bir gidiş daha yapıyorum. Şöyle içten içe aldım. Şurada da önceden bakın şey kalmış. Onu da temizleriz şimdi. Evet. O kalan ipleri temizleriz ondan sonra. Şimdi çok vaktimizi almasın diye bıraktım. Gördüğünüz gibi buranın dikişini tamamladık. Hemen çeviriyorum arkasını arkadaşlar. Buranın da dikişini yapabiliriz. Zaten şurayı şu ön patımızın hemen hizasında dikeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Şöyle dikiyorum. Böylece yeleğimizin sağ ve sol
yan ceplerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Artık biz yeleğimizin devamını yapabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi artık bakın, sol cebimizin de dikimini tamamladık. Şöyle göstereyim. Gayet temiz bir dikiş oldu. Arkasını da şuradan diktik. Zaten buradan örmeye başladığımız için arkası boydan boya çıkıyor. Şöyle güzel bir cep oldu bakın. Sol cep. Şimdi arkadaşlar biz örgümüze devam edebiliriz. Artık üçüncü iliğimizin yerine geldik bu arada. Hemen gelelim başa kadar. Orada üçüncü iliğimizi koyalım birlikte. Zaten ondan sonrası da kol altı kesimine kadar diğer taraftaki yaptığımız gibi örgümüzü devam ettireceğiz. 4 tane iliğimiz var zaten. Şöyle geldim. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane pirinç değişimi yaptık. 12. pirinç değişiminde 3. iliğimizi koyuyoruz. Hem de pirinçlerin yerini değiştiriyoruz. Şöyle bir tane aldım. İkinciyi aldım. Şuradaki dördüncüyü üçüncünün üstünden atlattım. Bunun da yerini değiştirdim. Üstüne aldım ve devam ediyorum örmeye. Pirinçlerimin de yönünü değiştiriyorum bu arada. Ve döndük. Şöyle üçüncü pirincimizi de koymuş olduk arkadaşlar. Ters de zaten bildiğiniz gibi düzü düz yapıyoruz. Tersi ters yapıyoruz. Bu şekilde pirincimizi devam ettiriyoruz. 2, 4, 6, 7. Artık örgümüzün şu an tersindeyiz. Şimdi kol altına kadar ve yaka kesimine kadar örgümüzü örmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar artık kol evini hazırlamaya geldik. Şurada 37 tane pirinç değişim yerimiz var. Şöyle tuttuğumuz zaman da ölçtüğümüz zaman da zaten aynı yere geldiğimizi görebiliriz. Bakın. Şimdi burada 5 tane pirinç sıramız olacak. 11 ilmekten pirincimizi yerleştirelim önce. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane pirincimizi yerleştirdik ve geçiyorum karşıya. Bu arada diğer tarafı yaptığımız gibi şurada 5 tane pirinç değiştirmemiz var. Ondan sonra kesme işlemlerine başlayacağız. Burada da bir tane yine iliğimiz var. 4. pirinçten sonra bir kesmemiz iliğimiz daha olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası 5 sıra oldu. Gördüğünüz gibi 5 pirinç sırası yaptık. Son iliğimizi de şurada açtık. 11'i bitirdik. 12. de son iliğimizi de açtık. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane iliğimiz oldu. Şimdi artık şu kol kesimini yapıyoruz. 4 tane 4 ilmek keselim. Hemen birini işledim. İkinciyi de işledim. Bunu şuradan geçiriyorum. 2'ye işliyorum. İkinciyi geçirdim. 3 ve 4. Evet. Şu kesme işlemimizi tamamladık.
Şimdi artık başa gidebiliriz. Diğer yaka ve kol kesimlerini biliyorsunuz ki arka sırada yapacağız. Ön sırada önde kesme yok. Yani ön yüzümüzde kesme yok. 2, 4, 6, 7 tane de kola kaldı. Şu kısım yani. Şurası. Ve yaka kesimi. Şimdi başa kadar gidelim. Tersten yakamızı ve kolumuzu keselim. Evet, şöyle başa geldim. Dönüyorum arkadaşlar. Artık yakadan ve koldan kesmeler başlayacak. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane 2, 4, 6, 7 pirincimi yaptım. Ve hemen yanından 2 ilmeği birden aldım ve yakadaki ilk kesmemi yaptım. Geçiyorum karşı tarafa. Biliyorsunuz kolda da kesmelerimiz vardı ayrıca. Her iki tarafında kesmelerini içten yapıyoruz. Ters yüzünden yani. Hemen geldim. Arkadaşlar benim ipim çok ayrılıyor. Biraz sıkıntılı bir ip çıktı bu. 2, 4, 6, 7. Bir taneyi daha ördüm. Şu 2 ilmeği birden kesiyorum. Ve kolun birincisini de kesmiş olduk. Biliyorsunuz kolda 3 kesme vardı. Döndüm. Şimdi. Tekrar başa kadar gidelim. Burada değişim yeri zaten pirincimizin. Ön yüzde değişimlerimiz yapılıyor. Evet. Bu yüzümüzü gidelim. Evet, döndüm tekrar. Ters yüze. Pirincimi yapıyorum ilik yerinin. 2, 4, 6, 7 ve hemen şu 2 ilmeğimi alıp yakanın ikinci kesimini de yapmış oldum. Kola geçiyorum şimdi. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. 2, 4, 6, 7. Şuradaki son 2 ilmeği de birlikte aldım ve kolun ikinci kesimini de yapmış olduk. Tekrar dönüyorum. Doğru yüzümüzü örelim. Terste tekrar birlikte kesmelerimizi yapalım arkadaşlar. Pirincimizin de değişikliğini yaptım burada. Ve karşıya geçiyorum. Evet. Tekrar başa geldim. Ters tarafa döndüm. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaka kısmını ördüm ve hemen buradan da bir kesmemi yaptım. Yakadan 3. kesmemizi tamamladık. Tabii ki yaka kesmelerimiz devam edecek. Orada bitmeyecek. Biliyorsunuz karşı taraftan zaten. Kolun son kesimi 2, 4, 6, 7. Şu ikisini de bir aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar kolun son kesimini yaptık. Bakın 1, 2, 3 tane de buradan kestim. 4 buradan kestik. 7 tane toplamda kestik. Şimdi yaka kesmelerimiz tabii ki devam edecek. Şu aradaki düz ilmeklerimiz 7 tane kalana kadar. Toplamda 21 ilmeğimiz kalana kadar. Yani bu taraftaki yaptığımız işlemleri orada uygulayacağız. Hızlı bir şekilde artık ilerleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi bu önün bu parçasını da bitirdik. Ben tamamladım bunu. Çünkü zaten elimizde bir parça var. Uzunluğunu da buna göre yaptım zaten. Şurası 21 ilmek omuz. Bu omuzu da yine kesmeden şu ayracımın içine aldım. Çünkü arka omuzu da kesmeyeceğim. Bunu birlikte kapatacağız. Hem de dikmiş olacağız. Gördüğünüz gibi iki önümüz tamamlanmış oldu.
Şimdi arka parçamıza geçebiliriz birlikte. Bunları şöyle alıyorum arkadaşlar. Arka parçamı da ben daha evvelden başladım. Zaten arka parçamız düz. Burada bir şey yok. Etek ucunda yine 6 tane pirinç değişimi sırasıyla lastik kısmımız var. Aynı öndeki olduğu gibi. Onu ölçerek yapabilirsiniz. Boydan boya 72 ilmek başladım ben bunu. Şöyle. Burası 72 ilmek şurası. Düz bölümünü de bitirdim. Şimdi kol evinin hazırlanışına geçeceğiz. Bakın onu birlikte göstermek istedim size. Uzunluğumuz belli zaten. Ön parçanın uzunluğuna göre şöyle kenarından ölçebilirsiniz. Saymaya da gerek yok zaten. Şöyle üst üste koyun. Tam birbirine denk getirerek şöyle esnetmeden iki tarafı da karşılıklı ölçebilirsiniz. Bakın tam şu kolun pirinç yerine geldik. Şöyle göstereyim size. Artık burada aynı öndeki olduğu gibi iki tarafa 11 buraya 11 buraya pirinç koyacağız yine. Ve buradaki olduğu gibi 5 sıra pirinç işleyeceğiz. Yani 5 pirinç değişimi sırası kol evini işleyeceğiz. Şurayı birlikte koyalım ve ilerletelim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 11 tanesi pirinç olacak. Ve devam edelim. Karşı tarafa geçelim. Orada da yine 11 pirinç yapalım. Şimdi bu başa geldik arkadaşlar. Yine buradan da 11 ilmeği bıraktım ve buraya da pirinçlerimi koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Buranın sonunda pirincimiz düz bittiği için burayı da düzle başladım. İkisi aynı gitsin diye. Yoksa önemli değil, fark etmez. Döndüm. Biliyorsunuz ikinci sırada değişiklik yok. Tersi ters, düzü düz olarak devam ediyoruz. 2 4 5 6 7 8 9 10 11. Geçelim karşıya. Başa geldim. Yine devam ediyorum ters ve düzlerime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Döndüm. Şimdi ön yüzde pirincin değişim yerindeyiz. Şöyle 1 2 3 tersi düz yapıyoruz, düzü ters yapıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu şekilde. Şimdi geçelim karşıya ve bu şekilde örgümüzü ilerletelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın şu kol evini 5 tane pirinç sırasını yaptık. Aynı ön koldaki olduğu gibi. Şimdi şu kesmeyi yapacağız. Kol kesimini. Zaten kolda arkada başka kesim yok. Sadece bu 4 kesimi yapacağız. Şöyle bir işliyorum. Geldim. Şunu da işledim ve şu bir taneyi geçirdim. İkinciyi işledim. Üstünden geçirdim. Üçüncüyü ördüm. Üstünden geçirdim. Ve dördüncüyü de ördüm. Üstünden geçirdim. Şöylece 4 kesimi yaptık arkadaşlar. Burası yine öndeki olduğu gibi 7 tane pirincimiz omuza kadar devam edecek. 2 4 6 7 ve pardon, değiştirmeyi unuttum mu dedim, unutmamışız, tamam. Bakalım, evet,
Yönünü değiştirmişiz. Karşıya geçiyorum şimdi arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz kafam döndü. Karşı tarafta da şimdi kolumuzu keseceğiz ve örgümüze devam edeceğiz. Arkadaşlar karşı tarafa geldim. Buranın da yine değişimini yapıyoruz. Tabii ki başa kadar geleceğim. Dönüşte kesmemiz gerekiyor burada. Şöyle geldim başa. Dönünce hemen şöyle dönelim ve 4 tane ilmek buradan da keselim. Mecburen başa kadar gelmek zorunda kaldım kesebilmek için. Şimdi birinciyi kestim. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Dördüncüyü de üstünden geçirdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık örgümüze devam edebiliriz. Artık arka kolda başka kesim yapmayacağız. Çünkü arkayı daraltmamıza sebep olur kesersek. Arka kolda, ön kolda biliyorsunuz ki şu 4'ten sonra 3 tane daha kesme yapmıştık. Ama bu kesmeyi arkada yapmıyoruz. Arkadaki kesimler bu kadar arkadaşlar. Sadece 4 bir taraftan 4 bir taraftan kestik. Şöyle yapayım. Çevireyim. Evet. Sadece 4 tane buradan kestim. 4 tane de buradan kestim. Artık arkada kesme yok. Şuralarda 7'şer tane öndeki olduğu gibi pirincimiz var. Onu devam ettireceğiz ve enseye kadar devam edelim. Ensede tekrardan bir pirinç koyma işlemimiz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kolu bayağı ilerlettik gördüğünüz gibi. Şöyle sadece buradan 4 kesim yaptık. Buradan ayrıca kesim yapmadım. Bu şekilde devam ettim. Şimdi şurada tam 24 tane pirinç değişim yerimiz var. Buradan sonrasını ense kısmını da pirinç ekleyeceğiz. Onun için 24'ten itibaren pirincimizi çoğaltıyoruz. 5 sırada öyle pirinç yapacağız. Bu sırayı birlikte devam edelim. Pirinçlerimizi birlikte koyalım. Biliyorsunuz kolumuz omuz 21 taneydi. Aynı şöyle göstereyim ben size. Omuzdaki gibi, ön omuzdaki gibi 7 pirinç, 7 düz ve 7 pirinç. Bu omuzumuzda da aynısını yapacağız. Ayrıca ensemizde de aynısını yapacağız. Şimdi arkadaşlar birlikte zaten pirinç değişimi yerindeyiz, öndeyiz. Önce koldaki pirinçlerimizi yapalım. 2, 4, 5, 6, 7. Bu birinci 7'miz. Şimdi araya 7 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu tarafa da 7 tane koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu bir omuzumuz. Omuzun birini yerleştirdik. 7 pirinç, 7 düz, 7 pirinç. Şimdi ensemiz 22 tane kalacak burada. Aradaki o 22'yi de yine pirinç olarak devam ediyoruz. Bu 7'nin haricinde 22 tane daha pirinç devam ediyoruz. En son ters almıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam ediyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ensemizi de yine pirinç koyduk. Şimdi bu taraftayım. Bakın bir bakalım bir terslik var mı?
2, 4, 6, 7 pirinç, 2, 4, 6, 7 düz, 2, 4, 6, 7 tane tekrar pirinç omuz yeri. Yani 21 tane ilmeğimiz var burada. Şimdi 22'den hariç tekrar kaldığımız yerden 7 tane daha pirinç ekliyorum. En son terste kalmışım. 1 düz, 2 ters, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arada 7 tane düz ilmeğim var. 2, 4, 6, 7. Onu yine düz yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine bu taraftaki pirinçlerimizi de yönünü değiştirerek devam ediyoruz. Bu şekilde ensemize de pirinç koymuş olduk. Şimdi omuz yerimiz tamamlanana kadar kol genişliğimiz, o pirinçleri devam ettireceğiz. 24 taneydi burası. Üstüne 5 tane daha yapınca 29 tane olacak. Terste zaten bir işlem yok. Tersi ters, düzü düz devam ediyoruz. Aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düzüm. Burada ters tabii ki. Şimdi pirinçlere geldik. Ters ve düz olarak. Arkada değişim yok zaten. Bu şekilde karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen geldim. Az kaldı. Devam ediyoruz. Pirincin değişim yeri ensede de yine ön tarafta olacak. Her zaman değişim yönü ön taraftadır pirinçlerin. Şimdi aradaki düzlere geldim. Tabi burada ters oluyor. 7 tane tersimi yaptım. Ve koldaki yine pirincime geldim. 7 tane. Onu da yapalım. Ve ön tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlar bir pirincimizi yerleştirmiş olduk. Değişim yerindeyiz. Hemen şuradaki 7 tane pirincimi değiştiriyorum yerine. Tersi düz, düzü ters yapıyorum. Aradaki 7 düzümü gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi öbür 7'yi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu omuzun pirinci. Şöyle 21 tane oldu. 7, 7, 7. Şimdi ensedeki pirinçlere devam ediyoruz. Yine tersi düz, düzü ters yaparak. Ensemiz 22 taneydi. Bu şekilde değiştirerek devam ediyorum. İkinci sıradayım. Zaten yerini yerleştirdik. 5 sıra yaptıktan sonra artık ensemizi kesip omuzlarımızı birleştireceğiz arkadaşlar birlikte. Oraya kadar kolumuzu tamamlayalım. Kolun uzunluğunu ve yine ensede birlikte devam edelim örgümüze. Çünkü burada artık başka bir değişiklik yok. Biz yerini yerleştirdik. Evet, pirinçlerimi tamamlıyorum. 2, 4, 6, 7 aradaki düze geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunu da değiştirelim. Bu tarafın 7 tane pirincini de bu şekilde omuzdaki ayrımları yapmış olduk. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bak 7 pirinç, 7 düz, 7 pirinç.
ön taraftaki gibi birleşecek. Ve ensedeki pirinçler ve bu taraftaki pirinç ve düz. Şimdi bunu ilerletelim. Enseyi birlikte kesip omuzu birlikte birleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kolumuzun uzunluğu tamamlandı. Şurada 5. yani 29. değişimi de yaptım. Buradan 5. oluyor tabii ki. Bakın 7 taneyi işledim. Şimdi aradaki 7 düzü işliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak 2, 4, 6, 7 pirinç. 2, 4, 6, 7 düz. Şimdi buradaki pirinçleri yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 21 tane omuzumuz. Omuz sayısı. Öndeki omuz sayısıyla aynı. 7 pirinç, 7 düz, 7 pirinç. Bunu diğer ön omuzla birleştireceğiz arkadaşlar. Bu burada duruyor şimdi. Şimdi enseden 22 ilmek keseceğiz. Önce ensemizi keseceğiz. Burası zaten 29 tane oldu. Ön de bu kadardı. Ön kolun uzunluğu da biliyorsunuz. Şimdi hemen bakın bir işledim. Burada da aynı değişim yapar gibi tersi düz, düzü ters işleyerek keseceğim. Bunu da işledim. Bunun üstünden atlattım. Birinciyi kestik. Bakın burada ters ya. Bunu düz işleyeceğim. Bunu buradan atlatacağım. Düzü ters işleyeceğim. Bunu bunun üstünden atlatacağım. Tersi düz işliyorum. Yani pirinç değişimi yapıyorum burada aynı zamanda. Tekrar düzü ters yaptım. Üstünden atlattım. Tersi düz işledim. Üstünden atlattım. Bakın hem değişim yapmış oluyoruz. Hem de kesmiş oluyorum enseyi. Böyle. Tersi düzleştiriyorum. Bir önceki ilmeği üstünden atlatıyorum. Bakın burada düz ilmek. Ters yapıyorum. İlmeği üstünden atlatıyorum. Bu şekilde tersi düz işleyip düzü ters işleyerek kesmemizi devam edelim arkadaşlar. Yani böylece hem de bir pirinç sırasını değiştirmiş oluyoruz. 5. pirinç sırası bakın 1 2 3 4 5. de hem değişim yapıyorum hem kesiyorum. Evet, düzü ters yaptım ve üstünden atlattım. Tersi düz yaptım. Yine üstünden atlattım. Şöyle kaçırmayalım. Evet, daha var. Düzü ters yaptım. Kesiyorum. Tersi düz yaptım. Yine kesiyorum. Bu şekilde 22 ilmeğimizi keselim. Ensemiz 22 taneydi biliyorsunuz ki. Bu arada bir sayalım, kaçırmayalım. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 3 tane, 4 tane daha var. Şöyle ters yaptım. Üstünden atlattım. Tersi düz yaptım. Ve üstünden atlattım ilmeği. Bunu da yapalım. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 7 tane kaldı ve bu. Onun için bunu da yaptım. Ördüm ve bunu buradan atlattım. Şu an burada da bakın 21 ilmeğim kaldı. 7 burada pirinç, 7 arada düz ve 7 pirincim kaldı. Bu da diğer omuz. Ama biz bunu şimdi gideceğiz, döneceğiz. Ondan sonra ön omuzla birleştireceğim. Ensemizi de bakın kesmiş olduk. Gayet düzgün bir kesim yaptık değiştire değiştire. Ve buranın da 5. pirincini yapmış olduk aynı zamanda. Şöyle. Şimdi bunu aldım. Burada değişimimi yapıyorum yine. 3, 4, 5, 6, 7. Aradaki düzü yapıyorum. 7 tane düz ilmeğimi de örüyorum. Ve bu kol tarafındakini yine pirincimi değiştiriyorum. Tersi düz, düzü ters yaparak 7 tane. Bunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle. Şimdi dönüyorum arkadaşlar.
Terse geldim. Enseye doğru gidelim. Biliyorsunuz bu pirinçte düzü düz, tersi ters yapıyoruz arkada. Burada bir değişim yok. Şöyle 7 tane yaptım. Aradaki 7 düzümü burada ters olarak yapıyorum. Şimdi şu 2 4 6 7 pirincimi de yapıyorum. Artık ilk omuzumuzu birleştireceğiz arkadaşlar. Şunu da şöyle aldım. Bakın burayı da birazdan yapacağız. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle. Ensemiz kesildi. Bu diğer omuzumuz. Ondan sonra bu da bu omuzumuz. Gittim, geldim. Şimdi bunu gelmiş oldum zaten, değişimini yaptım. Bunu da dönüşte yapacağız. Şimdi arkadaşlar burayı artık diğer omuzumuzla birleştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şurayı kestik. Bu omuz hazır. Şurası 29 tane oldu. Ön parçamı alıyorum. Şimdi bu tarafın ön parçasını, bakın burası düz tarafı. Bunun da düz tarafını içe veriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani zaten dikerken de aynı yapıyoruz ya. Ters tarafları dışta olur. Düz tarafları içte olur örgünün. Aynı şekilde yine bakın. Ters tarafları dışta. Bakın ön tarafı içe geldi şöyle. Ve kollarda birbirine denk. Şimdi artık burada kesmeden bıraktığımız bu 21 ilmeği önde ve arkada, bakın bunu birlikte örerek hem de keseceğiz hem de birleştireceğiz. Şurada bir ipim var, görüyorsunuz. Şu ipimi hemen bununla bağlamak istiyorum ki bir sıkıntı çıkmasın. Şöyle bağladım. Bir düğüm daha atıyorum. Evet. Şimdi bu burada dursun. Yine diğer şişimi aldım elime. Bu şekilde biraz sıkı bağlamışım. Şurası bayağı oturdu. Onu bir şuradan bir kurtarayım arkadaşlar. Şöyle aldım. Bakın. Bir buradan bir buradaki ilmeği birlikte bir ördüm. Öreceğim de biraz çok sıkı bağlamışım. Şurası pek esnemiyor. Evet. Şöyle ördüm. Bakın ikisini birden çıkarttım. Şimdi yanındakini de örüyorum. Bir bu ilmekten bir bu şişteki ilmeği alıyorum. Bir de bu şişteki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Şöyle. Şimdi bunu bunun üstünden atlatabilirim artık. Birinci kesimi yapmış oldum. Bir dakika arkadaşlar. Elimden porttu. Siz de dikkat edin. Portmasın. Şöyle. Bunu buradan atlattım. Birinci kesim yapıldı. Şimdi bir buradan aldım. Bir buradan aldım. Ördüm, çıkarttım. Ve bunu bunun üstünden atlattım. Yine bir bu şişteki ilmeği aldım. Bir bu şişteki ilmeği aldım. Şöyle ördüm. Ve o ilmeği de öbürünün üstünden atlattım. Hem örmüş oluyorum hem de kesimimi yapıyorum bu arada. Bu şekilde kesme işlemimize devam edelim. Tabii burada çift şiş olunca biraz sıkıntı yaratıyor ama güzel bir birleşme oluyor. Tekrardan dikme sorunu yok omuzda. Evet, şimdi şunu da aldım. Şunu şuradan geçirdim. Hemen yine bunu aldım. Bunu buradan geçiriyorum.
Evet. Bakın şimdi düz yerlere geldik. Hem kayma da yapmıyor. Tam hepsi tam yerinde birbirine eklenmiş oluyor. Bu şekilde bakın. Şurayı bitirdik. Devam edelim kesme işlemlerimize. Bir önden bir arkadan aldım. Bunu buradan atlattım. Yani iki şişin ilmeklerini birbiriyle önce örüyorum. Sonra diğerini onun üstünden atlatıyorum. Arkadaşlar buraya kadar örgüyü ördüyseniz, yaptıysanız demek ki modeli beğenmişsiniz. Lütfen beğendi butonuna da basarsanız çok sevinirim. Bu arada kanalıma da abone olursanız daha birlikte çok işler yaparız. Evet. Bu şekilde omuzumuza geldik. Bitiriyoruz şimdi birinci omuzumuzun kesme işlemini. Yani burada da bir sıra hem örmüş oluyoruz hem de kesmiş oluyoruz o arada. Evet. Şöyle geldim. Son 2 kaldı arkadaşlar. Bunu da geldim. Şimdi şunu da şöyle bir öreyim. Şunu bir bırakayım elimden. İkisini buraya geçirdim çünkü. Bunu da ördüm. Şunu da şuradan geçirdim. Şöyle oturtturun iyice. Evet. Yalnız keserken, örerken ve keserken çok sıkı yapmayın ki şey olmasın. Evet. Bunu da geçirdim şöyle. Makasımı alıp onu oradan kesmek istiyorum şimdi. Evet. Şöyle ipimi kestim. Bu ipi de zaten yok ederiz. Şöyle göstereyim bakın bu birleştirdiğimi. Bakın ne kadar düzgün oldu. Görüyor musunuz? Pirinçler birbirinin tam hizasında ve düz örgü tam hizada. Hiçbir kayma yok. Bunu dikerken bu kadar düzgün yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi artık bu tarafa geçebiliriz. Burayı tamamladık. Enseyi tamamladık. Bu omuza geçeceğiz. Ayrıca bu örgü tamamen ben kendim tasarladım arkadaşlar. Bu şekilde kafamdan yaptım bunu. Hiçbir yerden almadım yani. Zaten birbirine benziyor bütün yelekler, ceketler, hırkalar. Yani siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burayı tamamladık. Buradayız. Bunu biliyorsunuz önden böyle gelmiştim bir tane. Değişimini de yapmıştım ama bir tane de buradan tersten gitmem gerekiyor ki omuzlar eşit olsun. Onun için şuradan ipimi tekrar bağlıyorum. Yaka tarafından bağlıyorum ipimi. Omuz tarafına doğru gidiyoruz şimdi. Oradan birleştirme yapacağız. Bu taraf böyle denk düştü çünkü. Hemen şuradan içten ipimi bir bağlayayım. Onları sonra zaten yok ederiz. O sıkıntı değil. Önden biliyorsunuz ki pirincimizi yaptık geldik, enseyi kesmiştik. Onun için burası bir eksik kaldı. Şimdi buradan bunu devam ettiriyorum ben. Şöyle hemen alalım. Tersi ters, düzü düz olarak gidiyoruz burada. Şöyle aradaki düz 7 ilmeğimi de burada ters devam ediyorum. Çünkü örgünün tersindeyim. Yine pirinçteyim. Tersi ters, düzü düz başa kadar getirdim. Bu şekilde. Şimdi artık diğer ön parçamı alıyorum elime. Burada da yine arkadaşlar şöyle örgümü düze çevirdim. Şimdi sayısı değişmesin diye bunu
kol tarafından yakaya doğru keseceğiz, birleştireceğiz. Onun için bakın, bunu da bıraktığım yer buradaydı. İpim burada kaldı ama sorun değil. Biz buradan kesip öne geleceğiz şimdi, bakın koldan. İki kolu birbirine koydum şöyle. Yine tersi dış tarafta, düzü iç tarafta örgünün şöyle. Buradan birlikte keserek ilerleyeceğiz. Aldım elime şöyle. Şunu da şöyle alalım. Dediğim gibi kol taraftan yaka tarafına doğru buranın kesimini yapıyoruz arkadaşlar. Öyle denk düştü. Hemen bununla şunu birlikte bir ördüm ve çıkarttım. Arkasından yine ikisini birlikte ördüm ve çıkarttım. Şimdi bunu buradan geçiriyorum, atlatıyoruz. Biraz uğraştırıyor gibi geliyor ama görüyorsunuz çok düzgün oluyor sonrası. Hemen yine bunu buradan atlattım. Şöyle ikisini aldım. Evet, bazen örerken farkına varmadan örgüyü kaçırıyorum dış tarafı arkadaşlar, kusura bakmayın. Bunu buradan yine geçiriyorum. Şöyle. Her iki şişten birer ilmek alıp arkadaşlar durun, hemen bakın, ben burada bir tane ilmek kaçırdım. Siz de çok dikkat edin. Arada kaçar, fark etmezsiniz. Sonra örgünüz bozulur. Evet. Neyse ki ben yakaladım. Şimdi yine bir buradan alıyorum. Ve bunu buradan atlatıyorum. Yani diğer omuzdaki yaptığım işlemi burada yapıyorum. Her iki şişteki ilmekleri alıyorum. Birbirinin üstünden atlatıyorum. Böylece hem bir sıra örmüş oluyoruz arkadaşlar, hem de kesme işlemini tamamlamış oluyoruz. Bu çok güzel bir kesim oluyor. Ben bunu yeni keşfettim diyebilirim. Bundan evvelki örgümde yaptım bu tekniği. Çok hoşuma gitti. Onun için bundan sonra omuzlarımı hep bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Hem dikiş işini de yapmış oluyoruz. Tekrardan dikmeye gerek kalmıyor. Hem de omuz çok düzgün birleşiyor. Bayağı bir az kaldı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Biraz acele yapmaya çalışıyorum sizin için. Ama birlikte kesiyorum, siz de görün. Örgünüz elinizdeyse siz de benimle birlikte kesersiniz. Bu şekilde sona doğru geldik zaten. Orada 3 ilmeğim kaldı. Şöyle tekrar alıyorum. Bunu da atlatıyorum. Şimdi şuradaki ilmeklerim esnemeye başladı. Çünkü buranın ipi boşlukta duruyor. Burada. Onun için bakın, şunu şöyle bıraktım arkadaşlar, şu şey olmasın. Şurayı bir bağlamak istiyorum. Bakın, burada ilk başlangıç ipim vardı ya. Burası yoksa çok esniyor. Hemen şurayı bir bağlayalım birbiriyle. İlmekler esnemesin. Tamam. Yani orada ekstradan bir iş yapmadım. Sadece iki ipi birbirine bağladım. Çünkü başlangıç ipim de oradaydı zaten. Şimdi tabi burası da bayağı bir sıkılandı şimdi haliyle. Şununla şunu geçirdim. Şuradan alıyorum.
Şunu bir şuraya geçireceğim. Şu şişi bırakmak istiyorum. Tamam. Şimdi şunu şuradan atlattım. Zaten bunu da buraya geçirmiştim. Bunu da aldım. Bunu da hemen şunun üstünden atlatıyorum. Tamamladık. Şunu da bıraktım. Bir tane daha yaptım. Şöyle oturtturdum. Burayı tekrar bir bağlama işlemi yaparız. Bir düzleriz arkadaşlar. Burayı esnettim çünkü. Şuradan kesiyorum ve bitirdim. Şimdi arkadaşlar bakın şu önceki bağladığımı geri çıkartıyorum. Çünkü orası çok gevşek oldu. Güzel olmadı. Tekrar bağlıyorum şimdi. Tekrar bağladım. Sizinki de eğer gevşek olduysa siz de çıkartın. Şu kestiğimle de bağlıyorum. Bakın burası düzgün oldu. Şimdi şurayı kontrol edelim. Yani bir sıkıntı olan yerler varsa oraları da hemencecik düzleyebiliriz. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Bakın elime hemen tığımı aldım şimdi. Bakın şurada da birazcık bir gevşek olmuş. Bunu da şuradan geçiriyorum. Hiç sıkıntı değil. Yün örgülerde her türlü bakın şöyle kapattım orayı. Düzledim. Bunu da zaten buradan geçireceğiz arkadaşlar. Hem ipimizi saklayalım şimdi. Hem de örgümüzde bir açıklık varsa oraları da bu şekilde kapatmış olalım. Bakın burada da hiçbir şey yok şimdi. Burayı da göstereyim. Gayet düzgün bir omuz kesimi yaptık. Artık yan tarafları dikebiliriz birlikte. Bakın omuzlar bitti. Gayet de güzel oldu. Şimdi yine tersten dikişimize geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın ben bir tarafı diktim. Şöyle göstereyim size. Bir yan tarafı diktim. Şurayı da birlikte, hatta düğmelerini de diktim elimdeyken. Şimdi diğer yan tarafı da birlikte şöyle bir göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz ki biz kenara hep haroşa gittiğimiz için bakın kenarlar hep diş diş. Onun için de gayet rahat haroşa dikişi yapabiliyoruz. Bakın hemen karşılıklı her bir dişten bir oradan bir oradan alarak dikişimizi güzel bir şekilde tamamlayabiliriz. Şöyle karşılıklı haroşa dikişi yapıyoruz. Bakın her bir dişten karşılıklı birbirine geçirerek dikişimize devam ediyoruz. Ben şuradaki kalan ipi takmıştım. Siz de öyle yapın. Eğer yan tarafta ip kaldıysa onu takın. Yoksa ipiniz yeni ip takarsınız. Hem de ip yürümüş olur içeriden. Bu şekilde şöyle dikişimizi yapalım. Şurayı da bakın şurada bir açıklık var. Onu dikerken de birbirine denk getirerek dikeceğiz arkadaşlar. Ben şu ipimi şurada bırakıyorum. Evet, yeni bir ip taktım. Şöyle. Fazla ipleri keselim. Şu birleştirme noktamız yan cebimizde. Şurada bir küçük açıklık var. Orayı da dikerken şöyle bakın buradan ve buradan alırsanız o arası da zaten dikilmiş olacak kendiliğinden. Bakın bir buradan bir buradan şöyle alıyorum. Küçük bir açıklık vardı orada zaten. Onu dikerken dikkat edin. Orası açık kalmasın. Bu şekilde bakın her bir dişten alarak dikişimizi yapalım. Dıştan da içten de rahat bir dikiş oluyor bu haroşa dikişi. Onun için ben kenarları hep haroşa yapıyorum. Şöyle kol altına kadar dikeceğiz. Evet arkadaşlar bakın kolun altına doğru geldim şimdi. Burada da pirinçler aynı hizada zaten. Sayılarımız aynı olduğu için. Şöyle kol altına kadar dikişimi tamamlıyorum.
Şurayı sabitleyelim. Açılma yapmasın. Şöyle biraz aşağı doğru geri inelim. İpimizi, pardon, gösteremedim size galiba. Şöyle biraz aşağı doğru iniyorum. Ve ipimi burada kesiyorum. Böylece arkadaşlar bakın, iki yan dikişimiz de tamamlanmış oldu. Zaten üst dikişler, omuz dikişleri kendiliğinden olmuştu. Tertemiz bir dikiş oluyor bu omuz dikişleri. Çok da düzgün çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle çevirdim. Gayet güzel bir yelek elde ettik. 2,5-3 yaşın giyeceği bir yelek bu. Ben biraz kendini göstermesini istediğim için şöyle bir nazar boncuklu düğmelerim vardı elimde. Onu diktim. Siz aynı renginden de düğme dikebilirsiniz. Fark etmez. Bakın gayet muntazam. Yakaları gayet muntazam. Ense gayet muntazam oldu. Omuzlar zaten çok hoş duruyor. Çok düzgün duruyor. Yan ceplerimiz ayrıca güzel. Güzel bir yelek elde ettik. Şöyle. Çocuklarımız iyi günlerde kullansınlar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.